Mert'cim hoş geldin. Müziğin sesi fazla gelmiyor değil mi? Müziğin sesi fazla geliyorsa kısabilirim. Kamerayı açacağım birazdan. Arka plan şey ya, Wallpaper Engine'da zaten bilirsin. Steam'de var ya. Allah Allah, güzel wallpaper'lar var. Şuradan alıyorsun hemen. Wallpaper Engine'i aldıktan sonra şöyle bir arayüzü var. Böyle bir arayüz çıkıyor. Buradan keşfet diyorsun. Bir sürü şey bulabilirsin. Ama illa ki bunu istiyorum diyorsan bunun screenshot'ını al şimdi. Visual Dawn diye biri yapmış bunu. Highway in the Clouds diye bir şey yapmış. Ya ismini öyle koymuş. Tamam. Aldıysan tamam. Erken açtık, sohbet ederiz dedim. Daha 50 dakika var. Ama bizim için 50 dakika önemli değil, hemen geçiyor. Bilmiyorum ne gösterecekler, ne paylaşacaklar. Hep birlikte göreceğiz artık. What's up my man? Hoş geldin canım, ne yapıyorsun? Bir gün bu müziklerden, yani bütün canlı yayınlarda açtığım müziklerden dolayı telif yiyorum ama hani şey olmuyor. Ne derler ona? Video kaldırılmıyor veya kanala bir tehdit oluşturmuyor. Hani öyle büyük telifler değiller yani. Bir tek para kazanma özelliğin kapanıyor, o kadar. O da benim için problem değil. Önemli olan güzel vakit geçirmek. Ne yapalım? Biz de şeyi bekliyoruz işte. Bakalım ne oyunlar gösterecekler. Yeni oynanışlar olacakmış, eksklusif. Onlara bakacağız işte. Ama daha var yani. Daha 56 dakika var diyor. ...50 dakika varmış. Kalisto'dan da yeni bir gameplay gelecekmiş galiba.
Mert'cim yeni şeyler gelecek işte. Ee, Yeni oyunlar duyurulacak. Öyle diyorlar. Ben onların yalancısıyım. Daha önceden duyurulmuş olan oyunların eksklusif gameplayleri paylaşılacak ilk defa. İl hakkında yeni haberler yok ya. Yarın öbür gün çıkar o da elbet. Zaten bu önümüzdeki hani bu ay içerisinde bayağı bir oyun duyurulacak yeni. Bethesda'nın da sunumu var. Sanırım ayın 12'sinde. Onun büyük olacakmış. Bayağı bir büyük olacakmış. Beklentiler yüksek. Abzi'yi oynadık. Abzi'yi ben canlı yayında oynamıştım. Ama bayağı oluyor. Bir iki sene kadar oluyor galiba. Abzi güzeldi ya. Hatta bu yeni kedili oyunu Abzi'yi yapanlar mı yapıyordu? Hemen bakalım. Giant Squid. Yok, onlar yapmıyormuş. Blue 12 Studio. Bunlar neyi yaptı ya? Bunlar Journey'i mi yapmıştı? Yo. İlk oyunları galiba. İlk oyunlar olabilir. Oyun eksiği hepimizin var. Yani oyun yok ki piyasada şu anda. Oo Max Payne hoş geldin. Ne yapıyorsun? Şu an piyasa acayip durgun yani. Bakalım burada güzel indie oyunlar da bekliyorum. Neler gelecek? Ben artık bir oyuna girip 5 dakika oynayıp Alt F4 basıp boş boş ekrana bakmak istiyorum. Ne oynadın ki en son? Hani bana en son oynadığın 3 oyunu söyle mesela. Ne oynadın? Oynadığın oyuna göre değişir yani. Hani yeni çıkan oyunları diyorsan son dönemlerde yani haklısın onu. Ruh yok çünkü. Yuvarlanıp gidiyoruz. Sen nasılsın? Abi çok sıcak ya. Ben İstanbul'da yaşıyorum ama benim bizim apartman öyle bir ters bir yerde ki hani iki üç tane apartmanın birleşimi gibi düşün. Acayip yazın acayip sıcak oluyor. Çekilmiyor ya. Ben de hiç sevmem sıcağı. Bugün indie oyunlar gösterilecek ya. Öyle diyorlar. Bu hafta full bir de gelecek hafta yeni oyunlar gösterecekler işte. Abi canım İstanbul zaten hava kirli. İnsan nüfusu çok fazla. Bir de hava sıcaklığı olunca aynen yok bence benim buraya güneş bile vurmuyor düşün yani. Ona rağmen acayip sıcak. Allah'tan taşınacağım ben. Bir iki, bir buçuk ay içerisinde taşınacağız biz. Bu ev yıkılacak. Başka bir yerde gidip kalacağım geçici olarak. 2 sene boyunca. Sonra tekrar buraya geri geleceğiz. Blade and Soul, Apex Legends, Northgard beni yeni oyunlara çok bakmıyorum. He. Başka şeyler de ne abi? Sen bana ne tür sevdiğini söyle ben sana söyleyeyim oyun.
Guardian Tales ne ya? Hangi oyunu? Şeyde var mı Steam'de? Telefon mu? Nintendo mu? Ha, mobilde, anladım. Oo, Aslan Bey hoş geldiniz. Ne yapıyorsunuz? Ankara güzel tabii şimdi. Keşke Ankara'da yaşasaydım. Orada sıcaklığı hissetmezsin fazla. Yaşlılık işte. Hasta olman gayet normal. Bu yaşlarda. Çok sıcak. Oo, Berfin Hanım hoş geldiniz. Ben de erkenden yayın açtım. Daha var. Kaç dakika varmış? 44 dakika kalmış. Mert'cim ben online oyun oynamıyorum ya. Co-op, online vesaire. Onlar oynamıyorum ben. Berfin Bey şekerim. Ya bilmiyorum, sıcak bana hiç gelmiyor. Ya işte dediğim gibi bana hitap etmiyor. Ben online oyunu bile tek başıma oynuyorum, düşün. Hani online tabanlı oyun tek başıma gidip oynuyorum. Yani çünkü ne derler ona, kafa dinlemek istiyorum. Çekilmek istiyorum yani, anlatabildim mi? Benim oyun oynama sebebim o zaten. O dünyada yaşamak yani. Şimdi ben başkasıyla, yani en sevdiğim insanla bile gidip oynamak istemiyorum oyun yani. Öyle bir şey var bende yani. Öyle bir gariplik var ya. 10 yaşındaki prensesiyle gidiniz. Maceralar mı? Neler izliyorsun sen öyle? Yeni GTA mı bekliyoruz? Bekleyelim mi sence? Diyecek mi yeni GTA'yı? Tenha'da zombi oyun oynarken görmüşler seni. Ha, Resident Evil 3'ü fulllemeye çalışıyorum da. Xbox'ta fulllemiştim zaten. Yok abi, bir daha dedim uğraşamam. Yayın kaçta başlayacak? Bir 40 dakikası var. Daha var ya. Muhammedciğim hoş geldin. Bizim sohbetler hızlı geçtiği için erken açtım, ben de sohbet ederiz dedim. Ne yapayım Muhammed? Aynı sıcaklarla uğraşıyoruz. Sen ne yapıyorsun? Last of Us 2 PC falan diyorlar. Büyük ihtimal Last of Us 1'i PC'ye uyarlayamadılar. Port yapamadılar. E, Remake'ini yapalım dediler. Hazır remake'i çıkmışken bilgisayara çıkartırlar büyük ihtimal. Last of Us 2 de sonra gelir. Tahminimce. Abi Spider-Man bile geldi. Yani God of War neyse de. Yani oyun, ben Spider-Man'i 3 defa bitirdim. God of War'u daha çok severim. Spider-Man'i normal yani, benim için pek fazla bir şey ifade etmiyor. Ben Spider-Man'i normalde seven bir insan değilim. Ama bu kaliteli oyun olmadığı anlamına gelmiyor. Çünkü Spider-Man'in bilgisayara gelmesi çok büyük bir olay yani. Neden? Çünkü Sony'nin elinde olan bir şey değil o. Marvel'ın izin vermesi lazım sana, anlatabildim mi? Hani Marvel bile o izni verdiyse Sony'ye, PC'ye geliyorsa Spider-Man, yani artık bütün oyunlar gelir yani. Gelmeyecek diye bir şey yok. Onu da bitirdik canlı yayında, en zor modda ya. Last of Us 2 canım çıktı.
Starfield'ı unut bir kere. Starfield'ı göstermezler. Onu pazar günü gösterirler. Bethesda sunumunda. Stalker 2'yi de göstereceklerini zannetmiyorum bu savaş durumundan dolayı. Ya belli olmaz ama. Abi Kojima'nın korku oyunu diyorlar da mesela BT mesela yani insanlar böyle hype yapıyor, heyecanlanıyor. Ben BT'yi oynadım, tamam güzel oyun da abi. Şöyle bir şey var, şunu unutuyorlar. Mesela hani Silent Hill'i Kojima yapmadı ki. Hani Kojima şu ana kadar hiçbir Silent Hill ile ilgili bir şey yapmadı yani. Neden bir yarım saatlik bir demo bu kadar çok olay oldu, ben anlamış değilim yani. Hani BT bir kere tamamen şeye aykırı, Silent Hill'e aykırı bir oyun. First person yani. Kamera açıları olsun, ne bileyim, atmosferi olsun, korkusu olsun. Silent Hill 2 mesela, örnek veriyorum. Benim en sevdiğim o. Onda böyle beni çok korkutacak bir oyun değildi ki. Bana verdiği mesaj, müzikleri, anlatabildim mi? Atmosferi, bunlar önemliydi benim için. Kamera açıları, third person olması. Third person olması daha iyi abi. Karakteri benimsiyorsun third person olduğu zaman. Eski ekip Team Silent bu anda şey yapıyor. Gösterdiler ya geçen yıl. Adını unuttum. Japon Tokyo'da geçen bir tane korku oyunu. Kızın yüzü falan açılıyor, böyle parazit oluyor. Neydi oyunun adı ya? Pinhead mi? Head'li bir şeydi ya. Şu anda eski Silent Hill ekibi onu yapıyor yani. Nasıl bir oyun olacak hiçbir fikrim yok. Onunla ilgili bir video yapacaktım. Yok, Ghostwire Tokyo değil, onu Shinji Mikami'nin şirketi yaptı onu. Benim dediğim Silent Hill'i yapan. Yok, Ghostwire değil. Head Grinder mıydı? Grinder Head miydi? Türk var ekibinde. Hangi o? Neyin ekibinde? Hatta bakalım şuradan hemen. Ee, yok o değil. Yok şimdi bakacağım bir saniye. Ee, Geçen Shinji Mikami ile röportaj yapmış. Ah, bakıyorum da şu anda. Shinji Mikami interview. Valla bulamadım şirketin adını ya. Şeyden buluruz ya. Neydi Silent Hill 2? Silent Hill'i yapan adamın adı neydi abi? Dur. Silent Hill Creator. Ah, neydi bu adamın adı? Keiichiro Toyama. Bu bir şirket kurdu. Geçen yılda ilk oyunlarının şeyini gösterdi. Buldum, tamam. Discord'a nasıl yükseldin? Ümitçim, neler oluyor? Abandon değil abi. Heh. Glitterhead. Bak buldum. Bu arada bu çok güzel bir röportaj. Ee, Şunu dinleyin abi. Bu röportajı kesinlikle izleyin. Çok güzel bir Resident Evil ve bu Silent Hill'i yaratan iki kişinin şeyim işte röportajı.
Shinji Mikami ile Toyama'nın çok güzel bir röportajı. Bunu kesinlikle izleyin abi. 39 dakika sıfırdan her şeyi anlatıyorlar. Hatta bir ara dedim ki bunu Türkçe'ye çevirip kanala mı yükleyeyim dedim. Sonra telif melif falan olur dedim. Hiç o yüzden şey yapmadım ya. Blitz'cim hoş geldin. Valla bana ne Johnny Depp'ten abi, biz kendimize bakalım ya. Ben hiç ilgilenmiyorum öyle bu. Last of Us mı? Ne ki Last of Us'la ilgili bir şey mi şey oldu? Ya dünyaya ilk Silent Hill oyununu şey yapan adam işte bu. Onun yeni oyunu bu. Head diye mi geliyormuş? Bakacağım şimdi. Bunu yapıyorlar şimdi. Nasıl bir oyun olacak hiçbir fikrim yok abi. Kurmuş oldukları Bokeh Game Studio işte. Korkuya yeni bir challenge getireceğiz diyor. Evil Within 3'ü unut. Evil Within 3 falan yok ya. Onlar o haklarını kaybettiler Ghostwire Tokyo'yu yaparak. Ha, belki Bethesda büyük bir sürpriz yaparsa orasını bilemem yani. Çok berbat oyun Ghostwire Tokyo ya. Abi bu çok garip bir oyun olacak yani. Vallahi oyun çıkmadan bir şey diyemeyiz Blitz. Bunlar yeni insanlar değil. Bu stüdyo tamamen yaşlı insanlardan oluşuyor. Bu oyun dünyasında Konami'de çalışan, ilk çalışan insanların kurduğu bir şirket bu. Hani çok değişik bir trailer abi. Çok değişik bir trailer ya. O yüzden yorum yapamıyorum şu anda. Karakter çizimlerine. Discord'da ne attınız abi? Sanırım yarım saat kaldı şeye. Gösterime. Hayda, bu ne şimdi? 52 dakika olmuş. Vay, demek ki erkenden bulmuşlar bunu şeyini. Harbiden aksiyon desen değil, psikolojik korku. Ya adamın röportajını dinledim. Oyunla ilgili. Ağzından hiçbir şey çıkmıyor adamın yani. Ne olacağı belli değil. Nasıl bir oyun olacak? Bilmiyorum ki Blitz'cim abi, Japon'dan çok farklı korku anlayışı ya. Onlarki değişik yani. So why'd you leave Boston? I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. İyi de It's got everything to do with that little girl. bunlar şey ya. You know, Abi bu resmi kanal I've ama. never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Bu resmi
Can it? Once upon a time, I had somebody that Bu I cared remake about. değil ki abi. And in this world, that's good for one thing. Get you killed. I can take care of How many myself. close calls have we had? I get in trouble down there. Abi keşke Every shot count. I got this. Hope you know how to use that thing. I've had some practice. Dokuz 2022 9. ayın ikisinde mi? Abi Karanlık Lord hoş geldin. Ne yapıyorsun? Ya kendi mitleri üzerine yapıyorlar. Evet doğru söylüyorsun. Korku oyunlarını. Ama bazıları iyi oluyordu yani oyun dünyasına, film dünyasına yön verdiler o konuda. ...2022 diyor abi. Şubat deyince kafam karıştı. Hayda. Remastered'ı $60 sanırım. Bence doğrudan Remastered oynayın geçin. 60 FPS için değmez bu fiyat. Bu Remastered değil, bu Remake. Bir de erken geliyormuş ha. Hadi gene iyisiniz. Böyle bir oyunu oynayacaksınız yani. Evinde mi sizin adınız? Gerçi bilmiyorum aranızda oynamayan hala var mıdır da. Last of Us fanı biri değilim ama Last of Us'ın kalitesi de ayrıdır yani. Yani Uncharted'ı boşuna sevinmeyin. Uncharted'dan büyük bir şeyler beklemeyin. Eğer aranızda şey varsa hani Uncharted satın almak isteyenler, oynamak isteyenler, daha önceden oynamamış olanlar, daha 28 dakika var. PS5 olanlar Plus'la bedava oynuyor. Aynen biz her şeyden farklıyız. Dünyayı domine etmek için. Domine ediyorlar ya o yüzden. 26 dakika var Karanlık Lord. Beni de öyle başta etkilemedi. Part 2 kalitesi alamadım. Grafiklerde. Ama belli olmaz yani. O kadar da kötü çıkaracaklarını zannetmiyorum. Yeni Tomb Raider oyunu da geliyordu değil mi? Valla ben onu Uncharted'dan daha çok seviyorum abi. Uncharted'da bir tek grafik var. Bir de teknik anlamda iyi. Yani çok sıkıcı oyunlar abi bana göre Uncharted serisi. En iyisi 2'ydi zaten. Benim fikrimce. Aynen Part 2 oynadığımız için ilk oyun yetersiz kalmış olabilir. Doğru. Olsun abi geliyor daha ne istiyorsunuz? Spider-Man geliyor, Last of Us geliyor. Ha ben Batman'i daha çok seviyorum ama. Batman oyunlarını. Abi Uncharted yok ki ya. Hani bana göre grafikten başka bir şey yok Uncharted. Çok şişirilmiş bir oyun bence. Yo yayın tekrarını silmeyeceğim. Hepsini de oynadım ha. Şu ana kadar çıkmış bütün PlayStation Exclusive oyunlarını oynadım. Grafik biri değilim. Mafya 3 oynarken bir yandan da sizi dinleyeyim. Sunumda beni heyecanlanacak bir şey olacağını düşünmüyorum ama her an her şey olabilir. Hoş geldin MMD'ye. Fake'ler tartışılmaz ama film gibi oyun mu? Ben de onu diyorum işte. Grafiksel anlamda aşmış bir oyun Uncharted. Anlatabildim mi?
Yarın Kuari çıkacak. Param yok ki. O oyunu alacağım, param yok. Beklediğim oyun bir de. Neyse, Allah'tan Kalisto'yu kapattık 100 TL'ye. 120 TL'ye. En azından onu aradan çıkarttık ha. Oo, Beyza Hanım hoş geldiniz. Skyrim mı? 108 tane mod kurarsın artık. Kalisto'yu ben de kaptım direkt. Hiç oyunu oynamayacak olanlar bile satın almış ya. Adamlar demiş işte. O Türkiye'den baksana ne kadar çok oyunu almışlar. Bir bakıyor kahve parası bile çıkmıyor adam Starbucks'ta. Çıkar çıkmaz oynayacağım tabii inşallah. Belki kod gelebilir, ben bakalım. Tüm oyunların platinledim. Dublaj kalitesi de harikaydı. Emeğini sağlık. Muazzam bir deneyimdi. Tabii canım, orası ayrı. Witcher 3'ün güncellemesini bekle. Kalisto'yu kaçırdım ben. Olsun, gene girer indirime ya. Last of Us remake diyorlardı. Gördük remake'i. Ne oldu ki? Beğenmedin mi remake'ini? Mass Effect'i aynen. Harbiden ya. YouTube Türkiye'de Kalisto ile ilgili bir tek biz video yapmışız. Oğlum hiç mi kimsenin şeyini çekmiyor hani? Bütün yabancı basın, popüler yabancı basında falan. Demek ki bizimkilerin bir şeyin titiklemesi gerekiyor ki. Domino gibi hani bir tanesi başlayacak. O yapacak, o yapacak, o yapacak, o yapacak. Tabii canım, Dead Space'e benzediği için alabilirsin. Aynen, Karanlık Lord, doğru söylüyorsun. Bu gibi şeylerde hızlı olmak gerekiyor. Büyük ihtimal zararını kapatır onu. Aynen, Skyrim Mass Effect'le devam et sen. Güncelleme gelene kadar. PS5'e geçirip PC'ye port mu etmişler? Yok yavrum, daha çıkmadı ki Last of Us 1 Remake. Daha çıkmadı ki. Sen şeyi mi diyorsun? Remastered'ı mı diyorsun? Resident Evil 4 Remake çıkınca oynayacağız. Ona da para yetiştiremeyeceğiz. Hangi parayla alacaksak artık onlara. Dead Space Remake şeyde geliyor. Ocak'ta 2022 23 Ocağın 26'sında mı 27'sinde mi ne geliyor? Onu söyledi de. O remastered canım senin dediğin. 2016'da çıktı galiba. 2000 öyle bir şeydi. Last of Us Remastered. Abi güya 2022'de gelecekti oyunlar. MMB işte 2023'e ertelendiler. Tabii canım. Mortal Kombat 12'yi gösterseler var ya, şurada takla atarım ha. Callisto çıkıyor. Ne Dead Space'i? Dead Space olmasaydı Callisto da olmazdı. Dead Space remake'i yapacağım artık ben de. Fullleyeceğim yani. Ona baktım canım. Beklediğim gibiydi. Biraz ağırlaşmış oyun. Tam istediğim gibi. Korku elementleri biraz daha artmış. Midyeci artık çalışanlarına burayı da ödeyecek. Neresiymiş orası? Ben gideyim hemen iş bulayım orada. Omuz kamerası olacak tabii canım yine. Gösterdileri izlemedi mi şeyin trailer? First person olmasına imkan yok.
20 dakika var diyor. Abi her an sürpriz yapabilir ha. Çünkü bu adam çok değişik bir adam. Çünkü en son yaptığı da herhalde şeyi duyurmuştu. Mass Effect 4'ü falan göstermişti galiba. Manyak bu. Tamam işte Resident Evil 4 de öyle olacak. Blitz. Çok doğru söylüyorsun. Dino Crisis. Yani şahsen bana sorsalardı Resident Evil 4 remake mi istiyorsun? Dino Crisis 2 remake mi? Ben Dino Crisis 2 remake derdim yani. Evet. Arabayla sonsuzluğa doğru gidiyorum. Birazdan yolumuzu kesecekler. Jeff gelip yolumuzu kesecek. Yeni oyunlar çıkıyor. Nereye gidiyorsun? Yaparlar canım. Resident Evil 2'yi yapmışlar. Niye yapamazsın be? Oblivion'a gidiyoruz. Ay 300 kaç bin kilometre? 360 bin kilometre galiba. Birazdan İzmir pişmaniye alacağız. Rahat olun. İzmir. Resident Evil 5 çok kötü bir oyun abi. Ben 6'yı bile daha çok seviyorum Resident Evil 5'ten. Düşün yani. Benim için o kadar kötü bir oyun Resident Evil 5. Harbiden ya. Karanlık Lord. Büyük ihtimal onun remake'i gelecek ama. Ben sana söyleyeyim. Resident Evil 6 Capcom'un şu ana kadar yaptığı en büyük yatırımdı. 500 kişiden fazla insan çalıştırdı. Ve en çok para harcadığı oyun Resident Evil 6'dır. Dino Crisis bilmelerine imkan yok canım. Yeni neslin. Çünkü gösterilmiyor bir yerde ya. Resident Evil 6 aslında o kadar kötü bir oyun değil. Sadece korkudan aksiyona kaymış ya. Ben Dead Space 1'i daha çok sevdiğim için Resident Evil 4'ü 2'ye atıyorum hani. Dead Space 1'i daha çok seviyorum. O yüzden Resident Evil 4'ü remake'i görünce o kadar heyecanlanmadım. Çünkü Callisto geliyor. Bir yandan da Dead Space 1 remake geliyor. Onlara daha çok hype'ım var yani. Kimse almaz diye yapmazlar, doğru. Oyunlar tarihi konusunda master yapmışsın. Sen bizi yayıncı mı sandın ememli? Oyuncuyuz biz. Ada Wong için 500 çalışan mı kullanmış? Abi canım zamanına göre şimdi Resident Evil 6'yı diğer Resident Evil'lara göre kıyaslarsak bana göre 5'ten iyiydi. Ama aralarındaki en kötü Resident Evil'dı. Ama bu demek olmuyor ki oyun kalitesizdi. Oyun gayet kaliteliydi Resident Evil 6. Sahne geçişleri, sinematografisi farklı farklı. Kaç tane karakterle oynuyorsun? 10 tane mi karakterle oynuyorsun? Hani ne zaman çıktı? 2016'da mı çıktı? 2014'te mi çıktı? Hatırlamıyorum. Ya korku yok işte oyunda. Korku olmadığı için beğenilmedi zaten. Resident Evil 6 2012 işte abi. Bak 2012'de adamlar Resident Evil 6 yapmış yani. Bence bu büyük bir olay.
Resident Evil 5'in kontrolleri çok kötü ya. 5 2009'du galiba ya. DirectX 9'un ilk çıktığı zamanlardı galiba. Ya pardon, DirectX 10. DirectX 10'un ilk satış pazarlaması, yani reklamı Resident Evil 5 üzerinden yapılmıştı. Bu çalan şarkı yoksa Silent Hill Confirmed? Yok, bu Silent Hill şarkıları değil bunlar. Kojima. Bilmiyorum, her an her şey olabilir Ümit. 5 2009, 6 2013'te çıkmış. Yani o zamanlara göre bence gayet iyi yani. Sen Death Stranding oynarken dinlemedin mi bunları Ümit? Sen nasıl Sony fanboysun? Ha, onu bilerek kapattım sigara içtiğim için. İşte yaşınız gereği siz de en çok 4'ü seviyorsunuz. Biz de Resident Evil 2'yi seviyoruz. Anlatabildim mi? Normal yani, sizin Resident Evil 4'ü daha çok sevmeniz gayet normal bir şey. 2'ye yetişemediniz çünkü. Abi çocuk oyunu, büyük oyunu diye bir şey yok. Oyunlar herkese hitap eder. Sigara böreği demek istedi. Yanlış anlamayın. Yok canım, ne işimiz olur biz? Sigara böreğiyle. Capcom Deep Down oyunu nerede Ejderham, bana getir. Capcom'un Deep Down oyunun eskiden gameplay'i yayınlanmıştı. İzledin mi sen onu? 20 dakika mı ne? 3-4 kişi oynuyordu. Zamanın ötesinde bir oyundu yani. Ama gelme ihtimali yüksek. Aynen, oyunun yaşı fikrinden çıkın abi. Oyunun ne cinsiyeti vardır ne yaşı vardır. Resident Evil hep gidecek abi ya. Bu kim lan? 12 dakika var diyor. 12 dakika kalmış. O müthiş bir şeydi ya. Bu yayında Callisto'nun yeni oynanışı gösterilecekmiş, yani daha doğrusu bir demosu mu ne gösterilecekmiş. Neydi haritayı genişletiyorsun? Evil Within 1 Remastered ne zaman çıktı be? Nereye çıktı? Resident Evil 2'nin orijinali çok farklıydı abi. Ne zaman çıkmıştı? 96'da mı? 97'de mi? Hiç hatırlamıyorum. Bu yıl benim beklediğim bir Callisto var işte. Tupac fitmiş sevgilisi. Aa bak, Maneater oyununu alın. Çok güzel oyun ha. Ben normalde bu tarz oyunları sevmem.
Ama bunu alın oynayın. Türkçe bu oyun, haberiniz olsun. Souls-like oyunlarını ben sevmiyorum. Çünkü ben Souls-like oyunlarının atalarını oynadım. Daha önceden onun tadını almış biri olarak hani Demon Souls ve sonrası benim pek fazla hoşuma gitmiyor. Hepsini oynadım. Hiçbirini bitirmedim. Bir tek Dark Souls 1'i bitirdim. Ee, Bu oyun bedava mı şimdi? Mesela ben Soul River'ları oynadım. Biliyor musun Soul River? Mesela ben Blade of Darkness'ı oynadım. Benim çocukluğum onlarla geçti. Zaten tadını aldım ben onların. Yok yani Souls-like ben sevmiyorum. Hani genel anlamda sevmiyorum. Dediğim gibi eskiden ben tatlarını aldım onları. Mesela bak bu oyunu kesin alın abi. Ücretsiz. Türkçe resmi olarak Türkçe bu oyun çok çok güzel bir oyun. Alın oynayın. Mesela Soul River'lar oynamışım abi ben. Legacy of Kain'leri oynamışım yani. Mesela bak. Benim çocukluğum bu oyunda geçti. Bak ne diyor gördün mü? Demon Souls'tan önce yapıldı bu oyun. Pioneered the Soulsborne diyor. Gördün mü? Soulsborne şeyi bu. Ortaya çıkartan bu oyun zaten. Yani şu oyunun remake'i gelse millet Dark Souls'u falan unutur ya. O kadar çok yenilik var ki bu oyunda. Şu anki oyunlarda bile olmayan şeyler var. Bu oyun ne zaman çıktı? 20 21 yıl önce çıktı işte bu oyun. Biliyorum Secret of Mana'yı biliyorum. Yani Since the dawn of time, the shadow of evil has lain in wait. Only the light of the righteous can resist it. Have faith and persevere. Find the temple of light. There you shall find your answers. Dark powers are abroad which threaten the kingdom. Foul creations. Hordes of orcs. Abominations of nature which offended by their very existence. Come on. Evil seems to come from the mountains. And above all, time is of the essence in your quest. But who will get there first? düşünsene 20 yıl önce böyle bir oyun oynuyorsun. 20 yıl önce bunu oynuyorsun düşün bak. Bir hayal et yani. Keşke bunu oynayabilecek kadar yaşlı olsaydım. Onu diyorum işte. Kalisto gibi olaylar olursa haber etmeyi unutma. İşte oyunlar alabilme gücüne erişmek hayal olmaya doğru gidiyor. Aynen öyle abi. Bak mesela Kuari çıktı. Yarın çıkacak alamıyorum. Belki şeyi gelir. Kodu gelir diye şey yaptım da. Kaç para şu anda? 430 TL. Aslında o kadar şey değildi. Bizim ne oldu ya şey? 5 dakika kalmış. Reach the end of the story in your own way.
Oha şu anda 30.000 kişi izliyor abi. Ki bunu da şeyden izliyorlar yani. GameSpot'tan izliyorlar. Genshin Impact'te oynadım. Çok iyi abi 30.000. Sadece tek bir. Yayının bu kadar şey izlenmesi. Demek ki beklenti yüksek yani. Pain of King hoş geldin. Time to get up. Neyse. Ha bunların şeyi gönderdim. He's not in Iran. Aynen ikisi de Çin yapımı. Genshin Impact'te. Abi yaptıklarını gördünüz mü? Az önce trailer'da ne çalıyordu biliyor musunuz? Şu an bu trailer'da ne çalıyor biliyor musun? Oğlum son anda yetiştim. Yemin ediyorum var ya. Beni tarihten silerlerdi. Tarihten. Hani bırak telif atmayı. Şu YouTube tarihinden silerlerdi ben bu müziğin sesini açsaydım. Gerizekalı herifler ya. Ya Metallica çalıyor şu anda. Trailer'ın arkasında. Kafayı yemiş bunlar ya. Lan Twitch bile baş edemiyor Metallica'yla. Ben duydum. Ben ezbere bildiğim için Metallica'yı. Evet Metallica çalıyor şu anda arkada. Abi ne banlanması basıyor? Bildiğin kara deliğe gönderirler. Metallica Twitch'e bile şey yapıyor yani. E, laf geçiremiyor yani. Şey Twitch bile Metallica'ya laf geçiremiyor yani. Antarktika'da bile konser vermiş. Metallica YouTube'da yanlışlıkla açarsa harbiden tarihten silinir. Çok kötü abi. Aman. Kaldı 2 dakika. Linkin When you go looking for strength, it's not like a game. This journey doesn't have a real ending. Okay then, hope you're ready to begin. In the end, it doesn't even matter. I have to try. And abi Metal Gear ne abi ya? Ben Metallica diyorum. Adam Metal Gear diyor. Chester mı? İntihar eden Chester mıydı? Oo Batuhan Bey hoş geldiniz. İlla telif var ya illa böyle. Lan zaten oyunlar için müthiş müzikler yapılıyor. Yani cidden böyle popüler müziklere mi kaldınız? Şarkılara mı kaldınız ya? Kalisto'nun oynama saati tahmin ediyorum. Dead Space 1'in ne kadardı? 13-14 saatte değil mi? Hani bunu da hemen hemen o kadar olur yani.
13-14 saat olur tahminimce. Yani Resident Evil 2 Remake'in bile full oynanış saati 6-6,5 saat falan yani. Hadi 7 saatte. Mortal Kombat 12'yi hype'ım var abi. Başlıyoruz. Hazır mısınız? Ses iyi mi? Ses az veya fazlaysa söyleyin ha. İnşallah saçma sapan konuşmalar olmaz ya. Yine Metallica çalabilir abi. Benim elim şurada olsun. Her şeyi satmış lan bu. Fakir kalmış herhalde. Bütün stüdyoyu satmış. Los Angeles mı? Vay be. Biz de buradan tavaya ekmek bandıralım. And yes, have a few surprises along the way too. Okay. Now, what I love about this show is that it's a true cross-industry showcase. Whether you play on Xbox, PC, PlayStation, Switch, or mobile, we'll have games for you. It doesn't matter your platform of choice. We're all here to come together as Mobile one ne lan? community that simply loves the art of amazing video games. The biggest franchises in the industry are here, like Call of Duty. You'll get introduced to exciting worlds, new teams, and we'll make room for small independent developers who we think deserve the spotlight too. If we do this right, hopefully you'll discover a few new games to put on your wish lists. And even if you don't get every announcement that you desire, and let's face it, you're not going to get everything today, but we've got a lot of great stuff. So let's get started. Büyük konuştu. Hadi Over bakalım. 30 years ago, Capcom Street Fighter hit arcades, and ever since, this legendary Japanese fighting game series has continued to evolve. Street Fighter 6 is coming out in Hype yaptım şimdi. 2023, and right now, we're excited to officially Ryu, Luke, character Jamie, come to the Chun-Li. game and show you the exclusive first gameplay footage. Enjoy. Açık dünya mı olacak? Şey gibi mi? Dragon Ball. You won't know what hit you. Let me have some fun. Let's get this mission started. Gail'e bak ne hale gelmiş lan. İyi Muratçım sen ne yapıyorsun? Oo animasyonlar güzelmiş lan. Şş. Bu sefer yapmışlar ha. Bir dakika dur bakayım. This will be a good fight. Got you in my sights. Bu sefer animasyonlar sağlam lan, vuruş isti falan. Ben Street Fighter beğenen biri değilim ama. Allah aşkına. I'm just on another level. Hepsine steroid basmış. Aynen beğendim ben vallahi. Ya oturup oynayacak değilim. Ben Street Fighter oynamıyorum zaten. Tarafsız bir oyuncu olarak It's all bir şey yap. about the comb. All right. Next, it's time for a brand new game announcement here at Summer Game Fest. Check this Aha. out. Yeni oyun. Kimdi lan bu? Focus Entertainment. Tantalus Base mi? 2198. Sergeant Leo Alvarez of the CM Leth Recon Squad. Our mission was to enter the Tantalus base
Locate the comset relay and bring it back online. We found the relay, but there was a problem. Online mı? Yok. Büyük ihtimal co-op oynadığın online bir oyun bu. Alien'a benziyor lan şey tasarımları. Kıyafet tasarımları Alien'a benziyor. Alien lan bu. Aynen Alien bu. This ain't good. What we found was a new kind of evil. New Game dediler abi. It found us first. This wasn't human. Niye New Game diyor o zaman? Fire Team'in şeyi değil mi bu? DLC'si falan mı? Mercenaries de olabilir. Ama Fire Team'e benziyor. Yo, yeni Alien'a hiç benzetemedim vallahi. İhanet etti hemen. İki lahmacuna sattı. I don't know what I saw. He. Hoş geldin Becişim. But I know when I close my eyes, I still see it. Now everyone's dead. Warhammer evreninde mi geçen Alien mı? O nasıl oluyor lan? And someone. İyice kafayı yedi bu. Ha dedim ne oluyor anasını satayım. Aynen büyük ihtimal DLC. Hayda. Cidden bunu... Lan! İzometrikmiş oğlum oyun. Harbiden yeni oyunmuş. That was Aliens Dark Descent, and it's coming in 2023 to console and PC. Next, 2 years ago at the Game Awards, we revealed the Callisto Protocol from the creative forces behind the Dead Space franchise. Today, I am thrilled to get to show you the first raw gameplay alongside its creator, Glenn Schofield. Abi sesi fulluyorum. Sesi fulluyorum. Of the brand new trailer with a little more gore. Allah. Allah'ım sana geliyorum ya Rabbim. Uf. Heyecan yaptım. Uf. Take a look outside. Did you know that they call Callisto the Dead Moon? Dead. Just like you would have been if I hadn't fished you out of that wreck. Amen ya Rabbi. Holding on to right there. İzle canım ne olacak? En çok beklediğim oyunum. Oyun bu. Ben bile izliyorum. Ben de oturup izleyeyim. 2300'lerde geçiyor galiba. Hatırlamıyorum. 2600 dolar. I'm just trying to give you a chance at rebirth. Dead Space. Hatırlamıyorum ya. Estağfurullah canım biz ne yaptık ki? Ben gördüğümü video yaptım. I just love that last part. Gives me chills every time. Hadi oğlum gameplay'e geçin gameplay'e. Onu düzeltirler bence ya. Aa bunlar yeni sahneler lan.
Çok iyi. Aranan kan işte bu. Bu muydu yani gösterecekler? Allah belalarını versin. That's right. We know what you wanted to see. And joining me now, Glenn Schofield, striking distance. Glenn, first of all, congratulations. This game looks absolutely incredible. And I got to say, the fact that you have built this team, this studio, new IP, shipping this December, all in COVID, blows me away. So congratulations. Yeah, thanks, man. Yeah, thanks, man. Thanks for having us. I really do appreciate it, Jeff. And, you know, for a second, just give me a second. You know, I want to thank you for all you've done for the game industry all these years, man. I think I've known you like 16, 17 Ya years çekme now. lan. And you've been an ambassador. You've amplified new games, new studios, and I just wanted to thank you. I really do appreciate it. Thank you. It's not Ya about me, çek it's about you işini guys. biliyor. Yeah, I know, I but appreciate Bak that. Thank you so bak much. bu da şey diyor. Yeah, Ya it's so fun ya to do these yapma ya. shows and to show this game. So people saw the trailer, but what I'm so excited today is that you just brought a raw gameplay sequence. This game is in development, and people are going to be blown away, I think, when they see it. But tell us a bit about what are we going to see today? yeah, we got a couple minutes of, like you said, like raw gameplay. It's 2 segments in the first half of the game. One is a med bay, another one is a power station. Power And station you med- can see some new enemies, some brutality, some Fatalities. just about everything. We're showcasing a new weapon called the grip. Okay. It's like a gravity gun, but it picks up the enemies and it shoves them into giant fans. It rips them apart. Hazır It's mısınız? great. And then check out the nice ending we have. Adam çok heyecanlı lan. You know, we usually will Sanki kill oyun dünyasında our main yeni character, gibi. Jacob, and in a very unique way. And just for a second, I want to thank the team, man. Like you said, through COVID, through everything else, the dedication, the hard work, you guys are amazing. Thank you very much. Oh, well, Glenn, I got to say, again, Adamsın. what you guys are shipping this year, this looks Biz like boşuna mı a diyoruz world-class yayıncı değiliz diye? next-gen game. It's rare that teams are bringing something out like this year, and let's let the footage speak for itself. Thank you. Glenn Thanks. Schofield, striking distance. Here it is, the first gameplay of the Callisto Protocol. Oha, böyle hologramların olması çok iyi lan. Bak bu işi sevdim. Bu olayı sevdim. Etraftaki olayları bu şekilde hologram koymuşlarsa. Bu Gravity Gun bu abi. Oha, atış hissine bak. Ya sen kemiği çıktı, kemiği gördünüz mü? Bak bak. Oha, kamera açısının değişmesi çok iyi oğlum. Nasıl vuruyor? Uykusuz geceler bizi bekliyor kesinlikle. Abi Call of Duty'yi yapanlar var. Vuruş hissi bir zahmet de. Deneyimli insanlar yani. Oo, zırhta şekilmiş lan. Dead Space'deki gibi kalas değil böyle. Sportif bir zırh giymişiz. Oo, mermisiz şeyler bizi bekliyor.
Oğlum bu Oh my God. bu çok iyi bir That just olaydı. happened. All right, moving on. This October, Call of Duty Modern Warfare 2 arrives. Infinity Ward is once again returning to its roots for a modern-day action game, and today we're about to show you the world premiere of its gameplay with a level playthrough. To tell us more, let's head to the port of Long Beach to check in with Johanna Ferris, the head of Call of Duty. Bu kadar da yeter. Metallica çalarsa yanarız abi, o yüzden. Hi everyone. Elim In burada. 2019, Modern Warfare changed everything. And on October 28th, we usher in a new era of Call of Duty with the launch Yeni of çağ. Modern Warfare 2. Oo, bakalım neler oldu. Back, Çok we are heyecanlı. bigger, and we are bringing the entire team. Price, Gaz, Soap, Ulan şu Alejandro, Price'ı da ne and of kullandılar course, lan. Ghost. We needed a stage big enough to debut Call of Duty in a whole new way. Inspired by the world we're about to enter. Oil rigs, cargo ships, and staggering odds are just the beginning. Here is Modern Warfare 2. Hepsini oynadım ama köpek gibi oynadım. Çok sevmiştim ben bu seriyi. Bunu da oynayacağız herhalde. Oynayacağım yani. Dark Water, US Atlantic. Eyes in the red. That's our target. Shadows 1 and 2. İlkinde GPS'leri gelse. Let's invite ourselves in. All stations ship is visual. Copy. Press for assault. Stay on comm. We forward. Clear. Disarm that missile. Oğlum bunlar farklı bir grafik motoruna geçmiş lan. This could be a trap. Actual, we're set. Copy. Get to work. Bu sinematik değil, oyun içi de. Farklı bir grafik motoru bu yani. Good hook. Bak gözüme değişik geldi. All shadows. The missile is on this platform. I want full containment. Evet, oyun içi bu. Got 3 AQ internal. 2-1. Making entry. Karakter grafiklerinde biraz problem var gibi ama alışırsın ona. Yo, bence iyi Ümit. Hani öyle o kadar da kötü değil ya. Tabi kazandıkları para karşısında kötü yani. O kadar paraları var, daha iyisini yapabilirler. Ama optimizasyon iyi olmasını istiyorlar, anladın mı? Online deneyim olacağı için. Yoksa bunlar da biliyor CryEngine'la oyun yapmayı. Vuruş iyi, evet, vuruş hissi güzel. Silah sesi de önemli. Gayet tok bir sesi var yani. Oynarım ben bunu. Sadece senaryo modunu oynarım sonra. Zaten büyük ihtimal Game Pass'e gelir. We're moving to the main deck. What's your status? Boarding the ship. Ama hemen gelmez tahminimce. Gerçi artık Microsoft'un değil mi ya Activision? İlk günden gelmesi lazım. Şu mahkeme bir sonuçlansın. Gelir artık. Sürünen adam hoş geldin. 10 saat sürmez canım bunun hikayesi. 4-5 saat en fazla ya. He, modlama gibi gidiyor diyorsun, anladım. Grafiksel olarak oyun iyi, problem yok. Ama daha iyi olabilirdi. Özellikle arkadaşın dediği gibi modellerde biraz sırıtma var yani. Bir animasyonlarda biraz bir sıkıntı var biraz. Atmosfer ve grafik olarak gayet iyi. Zannetmiyorum, niye versinler ki abi, köpek gibi para kazanıyorlar. Niye online işi yapsınlar? Kimse hayrına oyun yapmaz yani.
Para kazanmak için oyun yapın. Ya şimdi belki videodan anlamıyor olabiliriz de oynamamız lazım grafikleri tam etmemiz için. Animasyonlar güzel abi. Partiküller güzel. İnşallah uzun olur campaign modu. Çünkü ben de sadece campaign oynayıp silerim yani. Yansıma için RTX lazım. Ben kullanmıyorum abi onu. Çok kasıyor sistemi. Işıklar ne kadar iyi görünüyor. İyi ya, ben beğendim yani. Öyle fazla da bir şey beklemiyordum zaten. Let's have ourselves a gunfight. Missile controls are on the bridge. Have to stop the launch. Eski o Modern Warfare şeyini veriyor sana. Oynayanlar bilirler zaten. Gayet iyi. Oo. Tepeye tırmanma koymuşlar. Tamamen immersive bir oynanış yapmışlar abi. Yani onu buradan anlayamazsın şey. Oynaman lazım oyunu. Call of Duty için bence gayet yeterli ya. Ne eksik ne fazla. Microsoft PlayStation'a şimdilik gelecek dedi. Ondan sonra büyük ihtimal, çok büyük ihtimal gelmeyecek Call of Duty oyunları PlayStation'a. Ama bu gelir yani. Ha, ben PlayStation sahibi olarak olsaydım alır mıydım? Almazdım. Aynı işte, ne eksik ne fazla. İyi, Metallica dinlemedim. That's what we're talking about. And joining us now, up from Long Beach, Johanna, great to see you. How's everything? It's great. Thanks. Great to have you with us, and also Jeff from Infinity Ward. So Pre-order yaptınız we mı? saw the first gameplay. Thanks for that extended sequence. Looks incredible. Jeff, tell us a bit about that mission. Where is that set in the game? What are we seeing there? Absolutely. So first of all, we're really excited to welcome back Captain John Price and Gaz Garrick. Aynen, o sahnenin aynısı gibiydi zaten. Modern Warfare 1'deki. Aynen. They're returning members from 141, and then the other two characters that you may recognize from the older franchise that we're reimagining are Simon Ghost Riley and of course Soap John McTavish, and then a couple other new characters in here that we're really excited that we got to create for this game. First, Commander Philip Graves and Mexican Special Forces
Colonel Alejandro. And Alejandro, I gotta say, it's a character we're really excited about. He's a guy who's super capable and a guy who's just as important as Task Force 141. But as far as the level's concerned, you know, I got a shout out to IW. You know, this was a tremendous collaboration across all of the different disciplines. As you saw, everybody coming together, some really motivated devs. Hemen Xbox And, yeşili you know, you saw giymişler. the wind and the animations and the awesome sound design, and of course our new water tech, which is actually pushing the boat in different directions. It's creating a physically dynamic environment, allowing for the Oğlum cover you were Mass seeing in Effect 4'ü certain gösterseler cases ben direkt yayını behind kapatırım. cover, and then suddenly that cover would shift and leave you exposed, but it also leaves the enemy exposed, creating this emergent gameplay. So again, I'm very excited. Just can't wait I'm so excited that we get to show it off today. And that's just a hint of where things are going to go. Johanna, tell us a bit about Call of Duty overall. Modern Warfare 2, obviously, you know, we're so excited that it's back this year, but you've got lots going on across Call of Duty. What can we expect from you guys this year? Yeah, Hiçbir şey beklemiyoruz valla. Normal, aynı. We're just so excited for October 28th. It's such a big moment, not just for Modern Warfare 2 and everything that Jeff and the team at Infinity Ward have built, but it really marks the step change, what we're calling a transformational moment for the entire franchise. You're going to see incredible rendering, incredible graphics, all the things just within the game itself, built all on one shared engine now across Warzone and Modern Warfare 2 going forward. Of course, there's a lot of chatter and interest about the new Warzone experience. We're affectionately calling it Warzone 2.0. There will be a standalone experience of Warzone for current existing players as well. So we're going to sort of feed the entire community there. But all eyes on the 28th. And again, I think the collaboration has just been incredible. Everybody's so excited. Ön siparişi açıldı mı? 1000 TL vardır ha konsolda bu oyun Warzone şimdi. coming to mobile as well for players on the Kesin go. 1000 TL'dir ha. We're Ben on size söyleyeyim. Steam, as you know. I mean, so it's just a big moment, and there's going to be a lot more to come in the months to follow. Well, before we leave, we got to ask a little bit about Warzone 2. I know we just, you know, we're showing gameplay here on this, but can you tell us anything? There was a little bit, it seems like there was a little bit of a tease maybe in the trailer yesterday. Yeah, when we're seeing that from the community, we love when the fans can pick up some things, some chatter about maybe seeing high rise. Önemli bir şey söyleme abi. Call of Duty'de niye ilgili önemli olarak ne söyleyebilir ki? It will be an extension of the Modern Warfare 2 universe. So all the more reason why we think this game, this moment is such an important title for all of us looking ahead. And like we said, we're having a bold vision around the entire future for the franchise. So we're in position. Övüp duruyor işte. Yeni oynanış, yeni modeller, yeni grafikler, yeni ses Call of teknolojisi. Duty, Modern Warfare 2. Thanks, Johanna and Jeff. All right, well, we've got lots more Summer Game Fest still to go, and now it's time to announce a classic PC gaming franchise is coming back with a sequel over 30 years after its first release. I loved this game when I was growing up, so I'm honored to 30 share years its mi? very first look. Ne oyunu lan bu? ...30 yıl sonra mı? Ha. Tamam başka bir oyunla karıştı. Bilmiyorum ki Muhammed. Flashback 2 30 yıl sonra. Ölmüştür olur bu ilk oyununu oynayan adam. All right, let's turn back time. Back in 2017, we announced Witchfire at the Game Awards. Bu oyunu bilen mezarda. Later, I am so excited that the team at the Astronauts in Poland has put together an in-depth look at the gameplay of this dark fantasy first-person shooter, which will enter early access soon. I am so excited to play this, and I bet you will be too after you see this. Ney? Oo. Oyunu bekleyenler beklemiyor. Oğlum bu Painkiller'ın yapanların yeni oyunu değil mi lan?
O değil galiba. Yok. İyi, eğlenceli bir oyuna benziyor. Mekanlar güzelmiş ama. Hellblade 2 biraz sıkıntı ya. Obsidian'ın yok canım, Obsidian çıkartmaz böyle oyun. Witchfire mı? Hemen ekliyorum. Astronotlar yapıyormuş bunu. Uzaydan gelmişler, böyle bir oyun yapalım next up demişler. comes an ambitious new game from a new independent studio in Europe starring some very familiar names. Enjoy this world premiere new game announcement. Göster bakayım diyor game'inizi. Oğlum. Taylor Medlog 29. Today, I can't believe what I saw. Ne gördün bakayım? Mars mı lan burası? Everything okay in there? Bilindik oyun geliyor lan. Bak, Greenhouse. Bir dakika ya. Bu şeyin devam oyunu mu? Something is going on here. And I need to find out what it is. Port Solis. That's something brand new, and look who it is. Troy and Roger in person. Guys, this is so Last of fun, the Us'taki fact that şey we're gonna geldi. game together. Joel What a geldi cool bak. Soldaki team up. Last of Us'taki Welcome to Joel. the show. Onu seslendiren adam. O da varmış bu oyunda. Well, I get to play Abi Early Access olaylar beni de sinir ediyor. Stationed at this base, Fort Solace. And it's the epicenter of this mystery that we'll discover and uncover as we go. DMR 2 geliyor zaten. My character will be at times in opposition with Roger's character. The battle we've been waiting to see. Yeah. Oh man. Oğlum bu adam kimdi lan? Bir dakika. By the way, Jeff, this looks awesome, man. It's so great to Lan be bu sağdaki adam kimdi oğlum? It's so great that you're in another game. I mean, it's feel like this is your first game since Red Dead 2. One of the first major ones. Red Dead'de oynayan adam oğlum bu sağdaki. Jack Leary. He's a maintenance engineer on a remote Martian. Bizim Red Dead Redemption'daki baş karakter var ya, o işte sağdaki. The equipment breaks down while it's on their graveyard shift. The graveyard shift meaning Mars and Earth are really far Soldaki apart de from each Last of other Us'taki and their Joel orbits around işte. the sun. So help is not a simple call away. I gotta ask. I think a lot of people will see this thing and they'll probably wonder. Aynen, it's a Arthur new Morgan. Team, right? Independent studio in Europe that's making this, but with huge production values. I'm curious, like, how did you guys get attached to this? Tell us a bit about the background. I will say that 2020 to me was the most impactful year for games. It was the first, I mean, obviously we had this unprecedented event with the pandemic and that forced the way that we looked at everything as a society, but also the way this industry functioned. But it was also brand new consoles. We had more tools that were being made available that were leveling the playing field between like... Aynen, sağdaki Arthur Morgan'ı canlandıran adam. Studios. And so, just like anybody else, we got reached out. James Tinsdale with Attım this studio said, we'd like for you to consider being a part of this game. And he walked me through a very brief description of what the experience was going to be like. And in the very beginning, he said, we want this to feel, it's a tight thriller. We want it to feel like Dead Space meets Duncan Jones' Moon. And I was like, sign me up. I'm into that, absolutely. Oo, bu da Dead Space fanı çıktı lan. Oğlum sen adamsın lan, Troy Baker. Brand new energy. And of course, I get to work with one of the best of the business. And me.
I get the privilege Who's the of other getting to see this guy and watch him in action. I know I love to work. And Nasıl I ilk love sahnede Mars'ta the geçtiğini challenges anladım and ama all the new oyunu. innovations Yeah. that this medium provides to performers. We can't wait to show you what we've been working on. I think it's going to knock Yeah, I your guess I've socks seen off. some of the behind the scenes and the performance capture, Unreal Engine 5. I mean, it looks absolutely phenomenal. Can you give us a hint about the gameplay? Like, what are we going to do in this game? Yeah, the verbs are always important. So we're going to let the game speak for itself. We'll be showing you more later on. But this is a game where you as the player, you're going to be exploring, you're going to be discovering. Exploring, it's a discovering. very tight thriller. So you're moving very fast. Ürpertici şeyler de There'll be varmış. multiple locations, multiple ways for you to traverse, which we're excited to show you about. And then the narrative is a huge element to this. They didn't waste any resources on the performance for sure. I got to tell one quick story, if I can. It was one of our favorite moments. There is a lot of action in this game, and that was at the forefront of this. And to speak to the performance capture aspect, we brought in an incredible, I got to give him a shout out to Nathaniel, our stunt coordinator, who walked us through and really approached this in a completely different way than anything I've ever done before. And he says, I want to know the story of this fight. And so Roger and I sat down. We said, these are who our characters are. And he goes, give me 1 hour and I will come back to you with the story of this fight. And after an hour, he comes to us and he goes, it was like a recovery program. It was 12 steps. And he walked us through this incredible fight. And about halfway through it, I started tuning him out. And I was like, hey, man, I just want to let you know I've got no ego about this, but I can do a lot of things, but I can't do this. And he grabbed me by my shoulders and he says, oh, you can. You will. And it's going to be glorious. And we did. And we It's did. like a dance. It was a lot Oğlum of trust. adamlar öyle bir anlattı ki Yeah, hiç we're excited. az önce gördüğüm oyuna fena hype yaptım. Adam diyor ki hikaye olacak diyor. Hikayenin kralı göreceksiniz diyor. Oyunculuğun kralını göreceksiniz diyor. Happy to be here. Oynanışını da göreceksiniz diyor. Atmosferi de göreceksiniz Keeping diyor. up with the space theme, it's time to world premiere a very exciting Durduk new yere game hype which will yaptırdılar feature a anasını. musical score by industry legend Mick Gordon. This one is going to grab you, and we are so honored to debut it. Bu ne lan? Bir sürü uzay oyunu geliyor oğlum. Lan tam benlik olacak ha. Şşş. Yok Starfield değil, korku oyununa benziyor. Yapay zeka. Oh yeah. Space Forever. Tam benlik oldu yemin ediyorum var ya bu duyurular falan. Ha. Vay 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 vay. Yok Deliver Us to Mars'la alakası yok mu? Yok yok. Şimdiye kadar iyi gidiyorlar ha. Doesn't that look great? That was routine coming to Xbox and PC. It was first announced a decade ago and is now officially back. I can't wait to see more. Now it's time to check in with a very special guest who's been in his fair share of video games, including most recently Fortnite as the foundation. Dwayne Johnson, welcome to Summer Game Fest. How are you? What's up, everybody? And what's up, Jeff? And what is up to the Summer Game Fest audiences live streaming right now around Abi böyle bir saçmalık yok. Adam çıplak bir şekilde şeye çıkmış. Dwayne Yani Johnson here coming at you from my Iron Paradise, the very hot and sweaty and smelly Iron Paradise. Adam Powered by, of course, Zoa Energy, the #1 fastest growing energy drink in the game. terliyorum, kokuyorum diyor bir de ya. Nasıl bir kro bir insan lan bu? Taş gibi işte hani adı gibi işte. Taş kafa anasını satayım. Senin vücut...
You guys also know me Aynen reklam as soktu arayı. greatest and most electrifying surprise in gaming that happened. You know me as the Foundation. And I gotta tell you Gerçi guys, artık bu Microsoft'un adamı ya. Şeyi satın aldı ya, şu dinozorlu oyun var ya, açık dünya online oyun, neydi o? Herkesin oynadığı. Dinozorların üstüne bindiğiniz var ya. Epic Games and the teams over there, and we cannot wait to show you what we have in store for the future. And speaking of the future, in the future you will also know me as Black Adam. Aynen, Karanlık Lord. Benim istediğim şeyler. Ark, evet Ark. Ark artık Microsoft'un şeyi ya, exclusive oyunu ya. Bu oynayacak galiba Ark'ta. Ark 2'de. Well, there's a few differences, but one of the biggest differences is Superman's weakness is magic, and Black Adam's one of his superpowers. Ha, bu Black Adam şeyi vardı değil mi lan? Ay. October 21st, I cannot wait for you guys to see Black Adam. Rakı çağırmışlardı, bölgeye sunum yapıyor. And you guys will finally see the hierarchy of power in the DC universe change. It has been an honor to become Black Adam, and it is a role that's in my DNA and that I was born to play. I was born to play the Man in Black. Vin Diesel miydi? Aa, ben karıştırdım o zaman ya. So until then, Pardon. Yok ya. Stay healthy, stay safe, stay focused, keep having fun, keep kicking ass, enjoy your gaming, and I'll see you down the road. This is Black Adam. Stand strong, stand together. Black Adam, what have your powers ever given to you? Nothing but heartache. Black Adam filmi geliyor ya bunun, olmuş. I was a slave until I died. Then I was reborn a god. Now I kneel before no one. You can be the destroyer of this world. Or you can be Oğlum ne saçma bir tahmin. Black Adam Orhan. Black Adam. That's up to you. Behind you! Did he just catch a rocket? He got a rocket. All black anything, you know my fresh coat. Artık böyle her oyuna da filme de rap şeyi koyuyorlar ya, rap müzikleri falan. İyice popüler oldu anasını satayım. Outriders mı? Yapay zekalar seni gözlüyor, karanlıklı, dikkat et. Diablo Immortal ben beklemiyordum ki. Ben oynamam Diablo Immortal. Yenisini bekliyorum ben. 4'ü bekliyorum. Bu oyun o kadar kötü bir oyun değil ki. Ben bunu ilk çıktığında oynadım. Tek oynadım ama. Yani öyle bahsettikleri kadar kötü değil ama pahalıydı biraz. Belki ondan dolayı millet şey yapmış olabilir yani. Aynen, kalitesiz rap müzikler oluyor genelde. Outriders işte. Aynen. Yani bu oyun öyle kötü bir oyun değil yani. Sırf gömmek için gömüyorlar oyunları. Hani kendi türüne göre kötü bir oyun değil. Kellere güven ol. Anca rüyamızda görürüz.
Abi bunlar da var ya, iyi ki bir oyun yaptı anasını satayım ya. Yok canım, ona da telif atmasın artık. Abi bizim oyuncu milleti var ya. Bir oyun çıktığı zaman ne kadar abartıyorlar. Bunlar hep var ya, yayıncıların şeyi ha. Bu böyle oyunlar bu yayıncıların şeyi, ne derler onun, gaza getirmesi, başka bir şey değil ya. Tamam, güzel oyun. Eğlenirsin, geçersin de bu kadar şeyi yapılmaz ya. Among Us gibi yani, anlatabilir miyim? That was so fun to see Courage and Ray in that Fall Guys piece, and you can play and download Fall Guys for free starting June 21st across all platforms, including Nintendo Switch, Xbox, PC, and PlayStation. All right, back to another new game announcement. We're going to announce a brand new game and universe from a new team of legendary developers. Check this out. Legendary Developers mı? Hype yaptı. Frost Giant kimdi lan? Vallahi Steam oyun kuru konusunda zaten bize yeterince şey veriyor. İmkan veriyor Muhammed. Bu ne oğlum? Bir sürü bilim kurgu oyuna geliyor anasını satayım. Daha yeni mi fark ettiler bunun eksikliğinin olduğunu yani? Command, I may be onto something. Oyunlar pahalı değil ki abi. Bizim ülkede problem var. Adam 60 TL'ye bir şey alıyor. Düşün Amerika'da. Yok, ben ısınamadım abi oyuna. Biliyorum bu sinematik ama. Aynen. Buna ısınamadım. Kulaklarımızdan bilim kurgu akacak. Acaba platform oyunu mu? Stormgate. Betası oha 2023 mü? There you have it, Tim. Congratulations. Stormgate is real. We have a name and some details. Abi oyunun kendisi görmedik ki, sinematik bir. We're so excited about the return of RTS, brand new franchise. What is a Stormgate, though? All right, so Stormgates are portals that open during a massive solar storm that unleash the infernal host on future Earth. Okay.
And we saw some hints of some, I mean, you know, you guys coming from Blizzard and StarCraft, everyone wants to know about races. Gameplay'i anlat babo. Sides in this RTS. Aleykümselam canım, hoş Yeah, geldin. we're unveiling our first 2 factions today, but there will be more. So the Human Resistance, and we saw an archaeologist from the Human Resistance in that intro cinematic, and then also the Infernal Hosts, who are these demon-like monsters who come from another world. I think one thing everyone wants to know about, especially your background pedigree of the team, of, you know, where do you want to push the RTS genre? It's something we've all loved for decades, but, you know, opportunities. Teşekkürler, hoş geldin. I know you're going to show us, I think, some hints of where you're going to go image-wise with the actual gameplay made in Unreal Engine. Any sense of what you want to do for the gameplay in this game? Absolutely. But the first thing I want to say is we are very consciously trying to stay true to what players already love about RTS. RTS mi? Where we're really trying to push the genre and be innovative. First off, approachability. For one thing, we're free to play, but no free to play win, mi? no NFTs, nothing like that. NFT yok, just pay to win yok. Lower that barrier to entry to get players in. Free to play'miş We're lan. also really trying to be a lot more social. So you'll be able to play the campaign cooperatively. We've got 3-player open-ended co-op, and we've even got 3 versus 3 for competitive multiplayer. But of course, we've also still got one. Beleşmiş zaten abi. And as a little surprise, I think Epic'e that's the gelecek büyük first kind ihtimal. of work in progress images from the game, right? Yeah, these are still very much still being worked on, but some shots of actual assets that we're building in Unreal Engine 5. Wow. Well, I love Üretiyor it. Orhan. 2023, you said, for the beta, so people can sign up now, Emekli get ready, memur. and I'm just so thrilled that there is a brand new RTS franchise coming from you guys and your background and what you did. You know, Harbiden Blizzard, ya. StarCraft. We're so excited about this team, Frost Giant. Thank you so much for giving us your announcement today on Summer Game Fest. Thank you so much for having us here. Really grateful. Awesome. All right, Frost Giant, Stormgate, keep an eye out for it. Now it's time for another indie game announcement that I'm excited to share with you. High Water. RTS dedi işte. Nasıl olacaksa. Good morning, High Water dwellers. High Water Pirate Radio keeping you in the know with our flow. Alphaville authorities continue to deny false rumors that Alphaville elites are planning to evacuate to Mars. True or not, the one thing we can't deny is that the world ended on a sunny day. Aha, platform bu kesin. Seviyorum ben böyle oyunları. Yok. Hiç estetik gelmedi bana oyun. Pathfinder benzeri bir oyun geldi mi acaba? Yok. Yo, Journey gibi olduğunu zannetmiyorum abi. What a breathtaking trailer. Ya defol Highwater git is ya. an Ne adventure gördün lan? strategy game Breathtaking. set in a world ravaged by extreme climate change. Now, speaking of the world around us, the conflict in Ukraine is not far from anyone's mind, and it's impacted the development of games, including Replaced from Sad Cat Studios, a Belarusian studio with devs from Belarus Beklediğimiz and Ukraine. oyun. The team had long hoped to reveal a new trailer here today, but we're understandably Damadın unable oyunu to mu? complete it in time. Guys, I just want to say we're thinking of you and all the developers impacted by the conflict and hope to be able to share your work. Beklediğimiz oyunu gösterecekler. All right, our next game is an official selection of the Tribeca Games Festival. It's American Arcadia, where you play Trevor, whose life is being televised with the viewing population constantly voting you up or down. When you become unpopular, you need to start running for your life. Check this out. Ha şey ne olur, replace. Picture a city where technology and science go hand in hand with fun and entertainment. Harbiden ne oldu abi? O ne dedi orada? My grandfather, Elijah Walton, had a dream Dinlemedim ki. to build the city of tomorrow. That dream is now a reality, and that city is Bu oyun da değişik bir oyuna benziyor. Bunu daha önceden görmüştüm de.
a 43-square-mile metropolis where each and every citizen enjoys a life of luxury and comfort. Broadcast live 24 hours a day, 7 days a week on every digital platform. American Arcadia. Control. Subject on the run on camera 4025. Interrupt broadcast immediately. Böyle kaçıyorsunuz işte. Çizimler, konsept tasarımları çok hoşuma gitti oyunun. Kaçmalı o ya. Listen to me. We can't allow Trevor Hills to escape under any circumstances. Trevor. Trevor, can you hear me? Be careful and don't make a sound. Don't worry. I'm going to get you out of there. Oyuna bir şans verebilirim ya. Apparently we've made it to the beach. Next up is a sequel we've all been anticipating for a long time. There's Trouble in Paradise. Vektör güzel oyundu ya telefonda. Don't want to get bitten. After many years of rumors, we finally get an update on this much anticipated. Koşmalı, kaçmalı, saklanmalı, çakmalı, vurmalı, sıçmalı, bir sürü oyun türü var. Lan? Ne alaka? Gönderme mi yapmış? Dead Island'ın şey değil mi oğlum? Bir ciddi bir şey yapmayın zaten anasını satayım. Ha, God şey simulator bu lan. Tamam. Ha, o zaman tamam, okey. Ona bir şey diyemem. There you have it. That was Goat Simulator 3, and it's coming later this year to the Epic Games Store. Now, last year, Marvel and 2K announced Marvel's Midnight Suns, a tactical RPG from Firaxis Games. O nasıl bir Ghost Rider lan? Heroes from the Avengers Tiplere bak and anasını X-Men satayım. crossover Gece with kulübünden supernatural çıkmış gibi. ones like Blade and Ghost Rider for a battle against Lilith, the mother of demons. Today, we've got to look at some new Bir tek foes Wolverine that benzemiş join the anasını battle. satayım. This world has no hope under your... Abi son anda yetiştim. Yemin ediyorum içimizden geçeceklerdi. Dur bakayım. Surrender your pain to me, and I will make you whole once more. There, my sweet child. Mother won't hurt you. Metallica'nın bir şarkısının girişiydi lan az önceki. Typical Parker luck. I'm gonna need some backup. Kafayı yemişler bunlar lan. Her oyun artık Metallica koy. Manyak mısınız oğlum siz? Hani girişi Metallica'nın bir parçasının girişiydi. Herhalde remix mi yapmışlar, bir şey mi yapmışlar anlamadım. Venom'a Sweet Child dedi. Şekeri olan. Bu ne oğlum şey gibi lan. Cemil İpekçi mi tasarlamış?
Bak burası Metallica'nın şeyi bu. James'in sesini de duyduk. Sıçtık ya. Sıçtık. Geri zekalılar. Harbi geri zekalısınız ya. Lan koca dünyada müzik mi yok? Ghost Rider bildiğin şey gibi olmuş. Çocuk gibi olmuş arkadaş. That was Midnight Suns, and now we're moving on to the wonderful world of Cuphead, the delicious last course. And can you believe Yani we're only Mozart a couple koysunlar of weeks abi. away from playing the delicious last course DLC? You see how they did that for Cuphead? Joining me now is Maya Moldenhauer from Studio MDHR. So first of all, Maya, it's really coming. Vallahi oyun It's hakkında really hiçbir şey coming bilmiyorum June ya. 30th on all major platforms. We are thrilled. Well, I'm so thrilled too that I think all the fans can't believe that this is here. And I've been lucky enough to play this actually on my Steam Deck last week, and you guys gave me a copy. I can't. People are not going to be ready for how amazing this looks and the backgrounds and what you guys have done. I feel like you've amped up obviously the gameplay. It's difficult as we would expect, but the visual look, you guys have taken it even to the next level, which I didn't think was possible. Yeah, we absolutely did. I couldn't pinpoint one thing that we're proud of in this because we really honed our craft, took everything to the next level from animation, the backgrounds, the music, gameplay design, and of course our new playable character, Miss Chalice. I'm very proud of her. Chalice is fun to play as, and even though this is a DLC, it feels like it's its own Bir tane de game kadın inside karakter Cuphead. koymuşlar galiba. It is, definitely. Yeah, you just get on the island, and there you are. Oğlum bu off DLC ne to, kadar çok büyüttüler lan. territory, which is Yeah, it's our biggest island yet. Supersized bosses, lots of secrets to discover. Don't let Demek ki anyone bayağı go bir şey into it. koydular. O da öyle diyor Yes, zaten. and lots of challenge ahead. Well, I know you brought. I know you don't want people to necessarily have too much spoiled about the game, but you brought a little something for people. A little something, yeah. It's brand new gameplay footage of one of our new bosses, Mortimer Freeze. It takes place in an icy arena and features some of my personal favorite Yok ya, önemli bir şey attacks and göstermediler. transformations. We hope everyone enjoys it. All right, let's check it out. Güzel oyunlar Cuphead, the delicious gösterdiler last ama course. fazla göstermediler ya. İyice bokunu çıkardınız ya. Bu ne oğlum? Kalisto'dan göster de fazla göstermedi. Bir 7 dakika falan bir şey gösterdi galiba. Oynanış. İnanılmaz bir oyun. Aynen. Now, if you want even more Cuphead, Bu kalacak dozens, zaten. tomorrow we will show you Harbiden the benim bile exclusive sinirlendim look izlerken. at season 2 of the Cuphead show when I co-host Netflix's Geeked Week, which will include new show and game announcements. It streams at 10 a.m. Pacific, 1 p.m. Eastern. And that's not all. There's more Summer Game Fest all weekend long. Coming up next is the Day of the Devs Indie Showcase with I Am 8-Bit and Double Fine, then Devolver's Marketing Countdown to Marketing. Tomorrow after Geeked Week, there is the Epic Games Store Showcase at 11 a.m. Pacific, 2 p.m. Eastern with news on Rocket League and the Tribeca Games Showcase. And Sunday, don't miss the Xbox and Bethesda Game Showcase. Bak bu Look önemli. at the future of Xbox and Bu Game önemli. Pass. Now we have some exciting news for Nintendo Switch and PC fans about Neon White, a game where you play an assassin from hell who slays demons for the chance to ascend to heaven. İşte beklediğimiz oyun. We're called neons. Sinners plucked from hell to do God's dirty work. But I'm finding it hard to believe we're in heaven.
Tam 17 yıldır bu oyunu bekliyorum abi. Yılın oyunu. Starfield görmemiz yüksek ihtimal. 10 days here. New day, new mission from Almighty. You think you can win me over by showering me with gifts? Good thinking. Hani Nintendo'da sadece en iyi oyunlar, en kaliteli oyunlar olacak. We've shown you lots of games today made by huge teams. Now it's time for a game made by a single father in Poland. Over the past year, he's brought on some help to bring his vision for a fast-paced action game, Midnight Fight Express, to life. Let's take a look. Poland mı? Get knocked down, get up again, that whole spiel. Bak tam sizlik bir oyun ha bu. Kesin co-op'ta oynanıyor. Together. Güzelmiş lan. It's happening. The big guy's actually going through with it. While I sat at his side, seeing lives as dollar signs, I had the stink of corruption all over. Keanu Reeves çıkacak birazdan. Johnny Silverhand. Well, I ain't wearing it anymore. Tam benlik. Tonight, we wash this whole damn city down. God of War Destiny 2 mi? Forager'ı yapan firma değil mi? Öyle olması lazım. Ha, demosunu oynayabilir misiniz şimdi? Hadi yeniniz. Warframe. Joining me now is Megan from Digital Extremes to talk all things Warframe. Megan, how you doing? I'm so good. My fellow Canadian. I know. We got like just happen to always have these. Oğlum bu kadın niye 1920'lerden kalma lan? We do well. We have a great Bu nasıl bir connection also a lot giyinmedir with oğlum? Warframe over the years, and I know right now anyone watching on Twitch for more than 30 minutes, this show is going to get a special Twitch drop, right? That's right. I already have seen people Abi getting hipster it. So it's olacaksın very da bu kadar da exciting. hipster She's right olma. there, loud and proud. Protea, 30 minutes for watching. Thank you for letting us kind of take over your special events category, but she is there and she is for you if you are properly linked up. No, Warframe, you know, as I said, we've done a lot over the years. You guys have done incredible things with the game, and I know you have TennoCon coming up in July, which is your big kind of event of the year to reveal what's next. What can you tell us? Well, I can't tell too much, but yeah, July 16th, 2022. It's a digital Oğlum event korku this filmlerinden year. çıkmış gibi lan kadın. Today, actually, we just launched Conjuring digital filmi var item ya. sports. You can get some in-game goodies, some really Ondan cool çıkmış gibi. cosmetics, some merch, all that really great stuff went live today. But of course, the reason I'm Kesin here bunun evinde var ya is oyuncak to, bebekler kind falan of vardır ha debut. yüzler. We have our Tenno live during TennoCon, which is our big reveal of the night, and we usually do a little bit of a gameplay, a little bit of a demo, and I think a lot of people can suspect what it might be, but I'm here to kind of confirm what it is that Tenno Live is going to show. And what is that? İyi gören ya. Can I say it? Yes, I think you can. Okay, you're going to get your first look at the Duviri Paradox. Finally. Finally, I know it's been a couple years, but Duviri Paradox is going to be what Tenno Live is all about, and I'm so happy. The team worked really hard. Bunlar da on the bir oyun teaser you're yaptılar, about to see tutturdular, for it, gidiyor and iş. I'm just really proud and Bunlar da excited. işini biliyorlar. Awesome. Well, thanks so much for being here on Summer Game Fest. Let's take a look at that right now. My child, my friend, what was done is done. New dangers, new choices await us now. Herkes ekmeğinde aynı. All that matters money. For now, dream of who we were
and of who we have become. Ne çok oyun var şu piyasada ya. Ve hepsinin de bayağı oyuncusu var. Ben denedim de benlik oyun değil. Next, it's time for a new Potansiyeli çok yüksek. Ama ben beğenmedim. Aynen, bugün çok fazla space oyunu gösterdim bebeğim. Sen böyle devam et. Bir tane daha space oyunu geliyor. Listen. You are in a daze right now. You don't know who you are, why you're here. None of that matters. In the near future, you will encounter many perils. You will meet companions who treat you like family. Harbiden ben de onu diyecektim lan. 30 yıldır aynı grafik motorunu kullanıyorlar. Ya bu Japonlar var ya veya Çinliler adam olmaz. Bütün Batı'ya oyun yapmayı bunlar öğretti. Her şeyin ilkini bunlar yaptı. Ama Batı'nın gerisinde kaldılar. Yazık, vallahi üzülüyorum ya. Aynen fırıncı. Demek ki alanı çok abi. Kendi ülkesinde çok fazla satıyorlar bu oyunları. Monster Hunter bile yıllardır Japonya'da kaldı, sonra Batı'ya açıldı. And that's not all from Hoyoverse. Today I'm excited to Bonbon introduce gibi you oyun. to Zenless Zone Zero, their next major new IP. Bakalım Çinliler ne It's a getirecek, futuristic göreceğiz. urban action game. I have to say I'm blown away by what I've seen so far. It was announced a couple weeks ago and it has the detail of Genshin Impact with a fast-paced action style. Here is the world premiere of a brand new look at Zenless's notable characters, armed enemies. Aynen, Japonya'da çok satılıyor. Oo, paralar hazırladınız mı? Gerçi bu karakterler parayla satılmıyordu galiba ya. Evet, hayatlarını gömüyorlar Asyalılar. Yo, Genshin Impact kötü bir oyun değil ki, neyini beğenmedin? Kaç tane Genshin Impact gibi ücretsiz oyun var? Bana göstersene bir tane. Ha, ben sevmiyorum ama yani bu kadar kaliteli ücretsiz bir oyun kaç tane var? Kara deliği gördük. One of my favorite reveals last year was TMNT Shredder's Ha, Revenge. bunu merak ediyordum ben de. Aynısını yapmışlar lan. O Sega'da oynadığımız var ya. Grafikler falan aynı tarz yani. Bak, piksel. Çok orijinal şeyler. Çizimler aynısı.
Süper. Evet, beat 'em up bu da. Oo, online şeyde takılabiliyor musun? Çok sadık kalmışlar orijinal oyuna. High five yaptılar. Oo, Shredder'a bak. Gençleşmiş. Ha, bu da bu yıl geliyormuş. İşte ona benzemiş aynen. Ben de onu dedim. Bu hangi oyun lan? Hangi online oyun daha doğrusu? PUBG'nin şeyi bu. Yok ya, PUBG değil bu ya. Aa, sizin oyununuz geliyor bak. Six New Cultures geliyormuş. Hadi gene iyisiniz. Benlik oyun değil bu. Civilization tarzını hiçbir zaman ben sevmedim. Ama kaliteli oyun yani. Evet, telif girmişken tam girsin. Zevk almaya bakayım. Apex güzel oyun ya. Apex'i YouTube Türkiye'de ilk ben çekmiş. Daha ne olduğunu bile bilmiyorum ki. Humankind allows you to shape your civilization by combining a multitude of historical civilizations from the ancient to the modern era. One Piece is celebrating its 25th anniversary this year, and Bandai Namco is bringing the mega popular franchise back to video games with One Piece Odyssey. Monkey D. Luffy and his crew of pirates are off on their next adventure. This trailer reveals the setting, a mysterious island where Luffy and his Straw Hat crew become marooned in this exciting upcoming JRPG. The Straw Hat Pirates journeying along the Grand Line. Bir de Japoncadan telif girsin. O nasıl bir vücut yapısı anasını satayım.
$700 olmaz mı bu oyun? Bence olur. 50 TL fazla para değil ya. Lastik çocuk. Onu demiyorum, kadını diyorum yani. Kuantum fiziğine göre yapmışlar kadının vücudunu. Abi siz bir şey anladınız mı şu anda? Hani oyunla ilgili bir şey anladınız mı ya? Filled with new encounters. New encounters. And hidden mysteries. Unravel the adventure that awaits. Okay. Beyond imagination. One Piece Odyssey. ここはあなたたちの記憶をもとに作られた世界よ。%98. This August, Soul Hackers 2 from Atlas launches, and we've got your first listen to the English voice cast with this quick new look. Görme. Dragon Quest mi? Ha, aynen. Bu nedir hiç bilmiyorum abi. Modern animelerle hiç izlemedim vallahi. En son Brotherhood'u izlemiştim işte. Ondan sonra bir de anime izlemedim. So that's our mission then, save the world. Soul With Hackers. so many new games featured across SGF events, you might be wondering how to plan for your summer gaming dreams. NerdWallet can help you find the smartest credit card to reward your gaming purchases at nerdwallet.com. The Epic Mega Sale is going on right now. Save up to Oo, 75% hadi on gelin top PC gittiniz. titles with an additional Epic'te Mega 25% Sale off başlamış. products. And it wouldn't be the Mega Sale without the free games vault featuring Maneater. Be sure to claim your copy. Ha, Persona serisini yapanların anladım, tamam. Tune into the Epic Games Tamam, Store tamam. Twitch channel for our summer showcase on June 10th at 2 p.m. Eastern, 11 a.m. Pacific. We're taking a look at new announcements and updates from PC titles heading to the store this year and beyond. Half-Life 3 mü? Rüyanda gör. Steam niye, Valve niye yapsın ki Half-Life? Zaten Steam'den para kazanmıyor ya. Niye yorsun ki kendini? You nuts? Bekliyor musun? Ben olsaydım yapmazdım Valve'yi. Niye yapayım ha? Şu anda ne gereği var ya? 6-7 saat sonra duyurusu var. Yok, Alan Wake için erken abi. Derin uykuda gelecek. Az da olsa ucundan diyorsun yani. Gerçeği derken nasıl bir gerçek? Oğlum şu Halo'da ne boş oyun ya. Aha, Capcom. Yavrum benim. Bak bak, biz bunları oynuyorduk işte. Ya. GTA 5 oynarken biz bunları oynuyorduk. Yani gelmeyecek yani. Oo, Mario da artık şey oldu.
Zıvanadan çıktı. Parayı buldu. You're gonna get hit with the unexpected in Mario Strikers Battle League. In this no-holds-barred soccer-ish sport, chaos reigns Soccer supreme. mı? So prepare to do whatever it takes to claim victory. So much fun, it hurts. Mario Strikers Battle League, only on Nintendo Switch. Game rated everyone. Vay arkadaş ya. Ne oluyor anasını? My name is Carl and I'm a developer on Metal Hellsinger. You know how in some games where the music's really good, you feel compelled to move and shoot to the beat? But what if you had to? In Metal, the better you are at slaying to the beat, the more intense everything gets. And we have vocal performances from legendary artists like Yani dedi ki yani size sana bu kadar telif yetmez. Ben şimdi sana combo yapacağım diyor. Oyun yaptık diyor. İçerisinde telif içeren bütün diyor gruplar var diyor. Birazdan diyor yayınını kapatacağız senin diyor. Böyle yapıyor. Allah'ın belası. Evet, futbola soccer deniliyor. Aykoca etkin yok mu? Painkiller bu kadar dandik mi abi? Painkiller zamanında Doom'a kafa atmış bir oyun ya. 2004 yılında mıydı? Hatırlamıyorum. That one was Metal Hellsinger, coming later this year from Funcom, a rhythm shooter with metal music. And right now, as I mentioned, a demo has launched on PC, Xbox, and PlayStation. Bak demosunu oynayabilirsiniz şu an. Next up, a new game launches tomorrow, The Quarry from Supermassive Games. This spiritual successor to Until Dawn stars David Arquette and an all-star cast. It's getting great Aynen, müzikle zaten tavlamaya çalışmışlar, doğru. teen horror entertainment experiences. Ben de oynayacağım. Hepsinin demosunu oynayacağım zaten. Fakir adamız abi. Here's the first look at the launch trailer. Family is the most important thing in the world. Ulan şu oyunu oynayamayacağız ya. Neyse indirime girince alırız Your artık. whole family, you know, like every last one of them decided to jump down the bottom of a well, and they're all just hanging on the end of a rope. How can one person be expected to pull them all back out? You can't. So you pull on that rope and you're just going to fall right down at the bottom of the well with the rest of them. And what's the point of that? What? What? There is a lot more to this than you realize. Like what? Kidnapping, murder, cover-ups. I think the whole Hackett family is in on Evet. You have no idea what's going on here. Until Dawn, Man of Metal, Little Hope, House of Ashes. Sonra da bunu yaptılar işte. Who should I call? 911. You mean 911? Who says 911? Goodbye, cruel world. We gotta get out. Beklediğim bir oyundu zaten. Kaç tane sonu vardı bu oyunun? 80 tane bir sonu vardı. Story. It's a creature feature. It's really happening and you're all in it. This is gonna get a little messy. Them's the rules, you noob. Back at the Game Awards, we were proud to reveal Dragon Age'i BioWare'den ayrılan up in Canada. Now it's time to give you a brand new look and ekibin yapmış olduğu bir oyun bu. Zamanında Dragon Age'i falan yaptı. 180 tane evet. İnanırım canım. Supermassive Games'e inanırım.
Onlar yapar, manyak onlar. Online bu oyunda, online olsun. Kendi karakterinizi kendiniz yapacaksınız. The portals are a mess. Not even sure if Nightingale made it. Given how fragile you humans are, I'd say that staying fed, dry, and rested should be your priority. Evet, bu da online. If the portal arch is online diye biliyorum ben. need to make realm cards from rare resources. Once you have realm cards, you can activate the portal. Beware though. Foul things lurk in the interrealmic void, waiting to get in. Be ready with your axe pick. Hayatta kalma oyunu da online olduğuna... Online olmayabilir bak. Vallahi benim aralarından en çok sevdiğim Until Dawn'dan bile çok sevdim ben mesela. Gerçi hikaye anlamında Until Dawn'dan daha çok sevdim. Little Hope. Ondan sonra House of Ashes. Yani şu ana kadar aralarında en sevdiğim House of Ashes abi. Belki 10 defa oynamışımdır yani. If we shadows have offended, think but this, and all is mended. Vallahi sürpriz yapacak ama Ümit, bakalım o sürpriz ne olacak? The Saints are marching in on August 23rd with the reboot of Saints Row that we revealed last year at Gamescom. And today, we're happy to announce the launch of the Boss Saints Factory demo Row'unuza across da. PC and console, which lets you design and set up your character. And since it's Saints Row, you guys are going to have a lot of fun with this one. Check it out. Heavy mi? Heavy ben 2009'dan mı ne oynadım? Guys. You gotta do something to capture people's attention. So what do we build next? Me. Oh yeah. We are so good at this. Which fool wanna challenge me? Got a pack on your back with a stack, can't relax cause you know there's no guarantee. I never guess that's a fact, don't react to the test of the mass and the cavalry. Stay correct as your majesty, savage, never kneel, never have defeat. Yani oyun dünyasına tamamen yabancı olan bir insana şu oyunun trailerını izle. Hani ne düşünür siz tahmin edin ya. Yani direkt oyunculara moron gözüyle bakarlar. Hani. Abi işte. Ne diyeceğim? Hemen pre-order yapmalıyım. Boş ver abi, olan oldu zaten, artık hissetmiyorum, telif gelsin. Next, we've got an exclusive first look at extended gameplay of Warhammer 40k Darktide, Fat Shark's follow-up to the critically acclaimed Vermintide series. Darktide promises intense Oğlum şu Warhammer var ya, hiç ısınamadım. terrifying enemy hordes to team up against. Piyasadaki bütün strateji oyunlarını oynadım. Out on September 13th Ama for Warhammer'ı PC, on Steam, and sevmiyorum exclusively abi. on console on Xbox.
Yok bir şey olmaz. Bunların verdiği telifle bir şey olmaz. Büyük telif olsaydı canlı yayın esnasında kapanırdı zaten. Access the operations array and use the cryonic rods to flush the system, preferably before something explodes. Head on through the ventilation tunnels and look for an access point. This way! Move it! Yok bunlardan bir şey olmaz. Bu şey değil mi lan? Haidli bir oyun vardı. Neydi Warhammer evreninde geçen? Doom'a benzeyen. Güzeldi lan bu oyun. Adını unuttum oyun. Ben de anlamadım ki. Warhammer yazdı. Vermintide. Hani köpek falan var yanımızda, onu diyorsunuz değil mi? Ben oyunu hep oynayacağım diyorum da. Yok abi ona benziyor. Ha aynen Ayrga. Allah Allah. Neyse en azından diğeri indirime girer, onu oyna. Bloober Team is known for psychological horror games like Blair Witch and The Medium. Today, they are ready to reveal their latest creation made completely in Unreal Engine 5 for a visceral horror experience. It's a return to the world of Layers of Fears. Hiç hazır değilim abi. Hiç hazır değilim. Hiç hazır değilim. Hiç hazır değilim. Someone once said insanity runs in our family. Let it run. Of grafiklere bak. Game Pass mi yazdı? Yok lan bu grafik değil. Ama olabilir mi? Layers of Fear 3 mü lan bu? Ya. Ben de yeni oyun sandım be. Silent Hill değil abi. Ben yeni oyun sandım. Layers of Fear 3 bu ya. Yok. Hype'ım gitti. Gene aynı muhabbetler abi. İkinci oyunun sahneleri bunlar. Tamam o zaman. Ama ben Hired Gun'ı oynamak istiyorum. Onu oynamak istiyorum. Gerçek olmayan bir şey. Ne yani? Niye sadece Layers of Fear yazıyorsun? Layers of Fear. This October, Gotham Knights arrives. Batman is dead, and it's up to the Batman family, Batgirl, Nightwing, Red Hood, and Robin to protect Gotham. To give us an exclusive new look, birinci oyun çok iyi de ikinci oyun berbat, karanlık. Executive producer Fleur Marty. Hello and warm welcome from WB Games Montreal. I'm Fleur Marty. I'm the executive Fleur producer Marty. on Gotham Knights. Today, we are thrilled to share more with you on one of our beloved knights, Nightwing.
This showcase is the first in our character series, and we're really looking forward to share more with you as we continue working Yalnız towards bu our kadın var launch ya. on October Şey 25th. değil mi? So I hope you enjoy the show and Ağır stay tuned. black metalci. Abi çok ağır hem. I had nothing. And then this city became my home. Its people became my family. O yüzden trailerında şey kullanmış Metallica. It deserves to Yok feel o safe. bunun muydu lan? Oğlum bu nasıl bir grafik ya? Hangi çağda yaşıyorsunuz oğlum ya? No matter how hard we try, there's always more to do. And now, Boşa tarat. it's up to me. Ay animasyonlara bak, iğrenç. Ay, ay. I got this, Bruce. He. Bruce de öldü zaten orada. Aynen PS3 oyunu gibi. That was Gotham Knights, and now we Ay welcome çok önemli oyun bir who de. it is. Neil Druckmann from Neil Naughty Dog. Druckmann'ın ne işi var lan burada? Co-president of Naughty Dog. Great to have you with us, Neil. It's been a Neil Druckmann'ın ne işi var oğlum burada? Naughty Dog fans, and I think we jinxed ourselves. We were joking about last night, like, watch the assets will leak, and lo and behold, that's what happened. well, the good news is there's some stuff that hasn't leaked that we have lots to share with people about all things at Naughty Dog. But first of all, it is it's a big month actually for Last of Us fans because Last of Us 1 Aynen birinin remake'ini in şey June, yapacaklar and it's herhalde. nearing its 2-year anniversary for Last of Us Part 2, which is hard to believe. Yeah, it's crazy. 9 years for Last of Us 1, 2 years for Last of Us Part 2, and we still hear from fans. They're still sending us letters and art, and these characters and this journey and this world mean so much to them. And it's just been kind of amazing. Like Last of Us Part 2 early this year passed a pretty big milestone. It sold over 10 million units. And that kind of support, that kind of success, we're so grateful to our fans. Part 3 mi? O biraz zor abi. As a studio, and now we can Çok take zor. on multiple projects, more than we've ever had at the same time. Multiple projects. Okay, very interesting. So what can Last of Us fans expect in the future from you? Thank you for asking, Jeff. Yes. So one of the things we mentioned a while back is what started out as a multiplayer mode has Büyük evolved ihtimal into birazdan a duyurulacak. mission. They really wanted Last to of do Us something PC. beyond what we've ever done before at Naughty Dog. And we felt the way to do it justice is to make it a standalone title. And they've been working on it for the past 2 years. Ambition has grown, and we're not quite ready to fully unveil it, but we're ready to lift the curtain a little bit and just give you like Multiple an update on where project. we're at. Okay. Ya multiple değil ya, online tell us oyun about falan this new yapıyorlar. standalone multiplayer game. Yeah, so we have a concept art that we want to show. But what I can tell you is that this game is big. Okay. It's as big as any of our single-player games that we've done, and in some ways bigger. It's got a story. The way we're telling that story is very unique to this game. It's got a brand new cast of characters. It takes place at another place, another part of the United States. It's like a city might be somewhat familiar, some people. I'm sure our fans have already figured it out. And it's really cool. And it's being headed by Vinith Agarwal, Anthony Newman, and Joe Padnatti, all veterans of Uncharted and Last of Us. And you're going to see a lot more of this game come next year. Next year. So I wait till next year to hear more about that one. Okay. Well, very exciting that this has evolved. And I mean, that concept art looks incredible. I can't wait to see Naughty Dog's storytelling. Last of Us 2'den nasıl daha büyük olacak oğlum? 200 saatlik oyun mu yapacaksın? Sen manyak mısın? Okay, Emekli ol oğlum, bırak that's artık. not all. We also have something that I've been reading about on the internet every day. It feels like up in Calgary, they're filming the Last of Us show for HBO, right? Yeah, so for the past year, Netflix'e dizide geliyor. Pardon, HBO'ya. to adapt The Last of Us into a TV show. They've been filming, and it's pretty incredible. The stuff I'm getting back, when we're looking at back at Naughty Dog, we can't help but feel emotional because not only is it so good and the quality is so high,
it's so authentic to what we've made in the game. I just can't, I couldn't be proud of, like, again, Craig and that whole crew and everybody that's up there. And their last day of filming is tomorrow. So the entire series, last day of filming is tomorrow. Last day of filming is tomorrow. Craig is up there right now, kind of wrapping it all up. So it's pretty close. It's closer than you might think. And you actually got to direct one of the episodes? Yes, I think that really speaks to the kind of collaboration and trust that exists between Naughty Dog and HBO. They invited me to direct one of the episodes. I think we have an image from the episode I actually directed. Göster bakayım. Good first look. Let's take. So you can see this is a certain Eliye bak, Joel'a bak. that players might know from the Allah game. aşkına. And I really have to talk about Pedro Pascal and Bella Ramsey and Pendejo. not only directing them but seeing them. Allah together. belanızı So versin. they've thrown themselves at these roles for a whole year. Watching the nuance that they bring to these characters, their relationship on and off camera, I couldn't help but think about Troy Baker and Ashley Johnson. It felt so similar to the chemistry those two actors had when we made the game. And it really feels like this is going to be something special. And I will say this will be the most authentic video game adaptation. Elimin tersiyle vurmak That first istiyorum. image that they put out, it feels like the video game. Everything that I've seen, both public and other stuff, makes it feel sort of super legitimate, as you said, and that's awesome to see Joel and Ellie from the front side now for the first time. So we'll see more of that Nereden buldunuz next şu year oyuncuları ya? as well, right? Serious? You'll hear about it very soon. That's okay. all I'll say right now. All right. Well, Last of Us HBO, very, very exciting. And I hear you actually have a couple actors from the show who are going to join us We here. happen to have a couple actors here that are part of the show. We should bring them up. Okay, come on up. Ne oluyor oğlum? Ay bir de buraya çağırmışlar. Ha oyunun şeylerini, oyunu seslendirmenleri çağırmış. I'm a little confused though. I thought maybe Pedro Bella, but Troy Ashley out here from the game, right? So, Harbiden bunların ne işi var working on burada? the show, He? one of our very first meetings, we said Troy and Ashley have to be a part of it, and we're such fans of like the talent and like helping us create Joel and Ellie. We felt like it was so important that they become part of the show, and it has to be more than just like kind of like a wink to the camera and like a cameo. Okay. These are real roles. that Oyunla we're ilgili bir wrapped şey now. gösterecek herhalde. But man, I'm bummed that I couldn't be there with you guys when you filmed your Kör show. müymüş There's seçim been so much oyuncu? stuff I feel like So good. on the internet. There's so much like talk about what's being filmed, and I think that's you guys have kept a complete secret that you were up there and you filmed your roles by now, obviously. Well, keeping secrets with this franchise is kind of old hat. Like we've Except had for today. Except for today. Except for the date. It was one of the hardest things for us to do is to let Adamın normal know that sesi we were dublaj so lan. proud of it and the work that we did. We worked hard. The crew. I have to say, when I walked Yok out on bunun set, diziyle bir alakası yok bunların. to be met with literally every person I Şu met on the anda crew, büyük ihtimal oyunla ilgili bir şey is gösterecek. such a Büyük fan ihtimal of this remake'in game, and şeyini they all gösterir. knew what it was that they were working on and committed to working on this project because of their fan and their love for the game was one of the greatest. It was like I was coming home to friends. Yeah, the attention to detail. Yorumunu mu The crew sildin? was amazing. Bella and Pedro. Bir şeye are- basmadım. Nasıl siliyorum? Zihin gücümle mi? They're so perfect, and we've been trying to sort of describe that feeling of sort of seeing them in person. It's like the characters coming to life, but it's so much more than that. I feel like I can't fully explain it, but I am so excited to be a part of it, and just I can't wait to see it. I think it is going to be so good. I love the story. I love just being a part of I'm this so world. excited about the series and the fact that you guys are going to be in it and undisclosed world. I'm so Get curious out. how it's going to sort of bob and weave and you know, are these characters we know from the game that they're playing? New characters? Can you tell us anything? Yes. Aha. Bir I dakika. can tell you. So sneaky. All right. Well, we're so excited. Maybe it's already on Twitter by now. Hey. All right. Well, let's talk about what was on Twitter earlier today. Lots of talk about the idea, or really what's happening is it looks like you guys are remaking the original game, and this is like a ground-up remake. Is that right? That's right. We wanted to give people the definitive version of the first game that wasn't encumbered by any technology. Wanted to find a way to get even closer to our original vision. And we're able to do it on the PS5 and PC. And Aha söyledi işte. Hadi gene iyisiniz lan. Hadi gene iyisiniz oğlum. Güzel bir oyun oynayacaksınız ha. Yemişim Spider-Man'ini. So why'd you leave Boston?
I've been on quite the adventure, little brother. I reckon it's got something to do with that girl. It's got everything to do with that little girl. ...0902. You know, I've never been this close. It's the outside. So is that everything you hoped for? Can't be any worse out there. Ne yani şimdi bu yılın... Eylül'ün ikisinde mi çıkacak bu oyun? Can it? Ön siparişi açılmış olması gerekiyor. Bir baksanıza açılmış mı Steam'de? I had somebody that I cared about. And in this world that's good for one thing. Getting you killed. Kaç para merak ettim. I can take care of myself. How many close calls have we had? I get in trouble down there. You make every shot count. I got this. Şu şerefsiz var ya, en zor modda ölümsüz gibi bir şey ya. İkidekiler daha kolaydı. Truly one of my favorite games of the past decade. Guys, what's your reaction to that? Yeah, we hadn't seen that yet. Yeah, you're watching it in real time. Yeah. It's because you did these. These performances you did a decade ago. Yeah. You didn't go back in. I mean, you used the original performances. Yeah, right? actually. Yok mu we came up sayfası? with a Daha process where we gelmedi. could take the original animation that we did for the faces and kind of like retarget it on these new rigs that have a lot more fidelity. And then the animators went back and We're seeing studied. side by sides here, just how much it has changed. That you Bak went. You göstermişler redid abi the tek models, tek. Daha ne rebuilt yapsınlar? everything? Everything was rebuilt from the ground up. Same art director, re-art directed the whole thing from the ground up. But the great thing about these faces is that they're closer to the original performance. All the animators went and studied those videos and got it closer to what you did on set than we could have achieved before. And that's just like one of the things we could talk about, like this brand new AI, like all the combat is redone. Just the fidelity of everything, 60 frames per second, all the stuff you're getting on the PS5. Again, we wanted to give, knowing because of the show, because they're all new players for PS5 and PC, we wanted them to have the definitive version of The Last of Us. Amazing. Well, now you guys get to replay. Teknik anlamda içinden geçtik diyor abi. Sorun yok diyor. I actually played it again just to refresh my memory before working on the show. Evet, Eylül 2 yazıyordu. I was just a glutton for punishment. 0209 2022 yazıyor. Part 1 straight into part 2. And so the last time that I played literally would have been 2 years ago, since we're celebrating the anniversary of part 2 coming out. So I mean, it looks like I'm definitely going to be up for another playthrough with this. I can't wait to go back because it was you guys did such an amazing job on that original game. And It's really, when you play it, when you see it in motion, it's really night and day from what it used to be. I imagine that think of The Last of Us 2 combat, but kind of that back in The Last of Us 1. Well, it's the whole all the new animation system, the new AI system, everything. Yok, Eylül ya. Uncharted 4, Last of Us 2, we applied to this again. Aynen. The version. Just to give a quick shout out, this project is headed up by Matthew Gallant and Shauna Sky, and you'll hear a lot more about it and see a lot more about it over the coming weeks leading up to the release September 2nd on PS5. All right. And shortly thereafter on PC. We will look forward to it. Neil, you've talked a lot about games directed by other people. What are you directing? You still making games? Still making games. I haven't given up my day job. It's a little early to talk about it. Maybe if someone in PlayStation wants to leak it, then we can talk about it now. Otherwise, we'll save it. But you do have a new project. Do have a new project, but we'll save it for another Summer Game Fest. Okay. Okay, well, we'll see. We'll try and see. Oo, yeni projesi varmış. Thank you so much for dropping by Summer Game Fest, and I am so excited that The Last of Us is returning, as you said, in September. So thanks, guys. Valla oynayacaksan vereceksin o parayı. Karanlık Lord çünkü. All right, well, that is going to do it. Sana Thanks niye to Naughty ayrımcılık Dog and yapsınlar? PlayStation for that very special look at The Last of Us and the entire franchise and where things are going. God of War girer indirime ya. Summer Game Fest continues over the next few days. Coming up right now on this very stream is Day of the Des with I Am 8-Bit and Double Fine. Torrent'e mi düşeyse? Look at the planet Atlanta. And then the Devolver Digital Showcase. Tomorrow, we've got Netflix Geeked Week, which I'll be co-hosting, and the Tribeca Games Showcase streaming, along with the Epic Games Store Showcase. And then finally, Sunday, it's the Xbox and Bethesda Game Showcase. You can stream them all. Bence Xbox var ya, PlayStation içinden geçecek abi. Pazar günü. PlayStation sahipleri kafasına sıkacak direkt ya. Opening night live on August 23rd. And then the Game Awards will return in December live from the Microsoft Theater in Los Angeles.
And finally, I'm excited to share that Summer Game Fest will return in June 2023 as a digital and in-person event to bring the gaming community together. Thanks for being a part of Summer Game Fest, and remember, there are more events and announcements to come. We'll see you soon. Diyor. Yani sürprizin bu muydu oğlum? Görmüştük zaten o sürprizi. Tabii canım, ilk kez oynayacaklar için. Hani var mı ki, geldi mi Steam'e? Ülke ekonomisi. Daha Steam sayfası açılmamış, evet. Yarın açılır büyük ihtimal. Evet, bitti. Asıl büyük gün pazar günü. Galiba. Pazar günü olması lazım Bethesda'nın şey. Steam'de de Epic'te de yok oyun. Abi PC alacak paramız yok. Geçen Kalisto 90 liraya düşmüştü. Alsam dedim. Şimdi açmaz, oturur. Konsol alacaksın abi işte o zaman. Gidip konsol alacaksın ya. Bilmiyorum, 100 defa oynadığım için bana pek fazla şey gelmedi. Şok edici bir haber olarak gelmedi Last of Us. Ümit. Bir iki güne gelir. Vallahi gördük bence. Düzgün indie oyunlar vardı ya. Geçen seferkine. Hadi hayırlısı. Steam'de eğer yine Kalisto gibi 90 TL'ye çıkarsa alır. Yok. O hatayı bir daha yapmaz Sony. Tamam işte, Series X var. Daha ne istiyorsun? Şu anda senden iyisi yok yani. Yok canım, kötü değildi. Bence normaldi yani. Hani zaten ben bir şey beklemiyordum ama gösterdikleri indie oyunlar bence iyiydi yani, normaldi. Bu hatayı ilk kez oyun çıkaran yayıncılar yapıyor. Sniper Elite ile Callisto'yu bayağı ucuzdan aldım. Bak, Microsoft pazar günü Activision oyunlarının PC'ye Game Pass'e geleceğini. Her şey olabilir Muhammed. Pazar günü. Kimse bir şey bilmiyor. Beklediğimden iyi bir sunum oldu. Hadi hayırlı geceler. Hayırlı geceler efendim. Kendinize iyi bakın. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Aynen 500 TL oldu. 14 saat indirimli fiyatıyla kaldı. 14 saatin sonunda 500 TL'ye çıktı. Pazar günü büyük gün. Aynen büyük. Ağamız çıkıyor şeye. Sahneye pazar günü. Hadi görüşürüz. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Hadi iyi geceler. Pazar günü de açarız büyük ihtimal. Çok çok büyük ihtimal açarız. Hadi görüşürüz.